E, Evet, tekrardan başlayabiliriz. tamam. Tekrardan herkese merhabalar, selamlar, iyi akşamlar diyorum. Keyifli bir akşam olsun. Güzel bir Perşembe akşamında on-chain sevdalılarıyla, kripto meraklılarıyla, sevdalılarıyla bir araya gelmekten biz de Osman'la birlikte mutluluk duyuyoruz. Uzun zamandır sizlerden de gelen böyle bir talep olduğunu bildiğimiz için biz de hem küçük bir boğa kendini gösterir gibi oldu. Yeni bir bahar mı acaba kendini kapı aralıyor, perde aralıyor diye düşündük ve ondan sonra hem şöyle bir genel bir dokuyu, globali, hem işte bizim kendi projemizin gittiği yerleri, gelecek planlarımızı, somut adımlarımızı sizlerle paylaşalım. Hem de zaten 4 gün önce Telegram grubu üzerinden arkadaşımızın da sizlerle iletişime geçerek, ekip arkadaşımızın tasnifleyerek sizlerden gelen soruları da bizlerin ondan sonra tane tane cevaplandıracağı keyifli bir oturum olmasını diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Osman, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Benim için keyifli bir etkinlik olacak. Ben sadece yayınla ilgili bir problem var mı? Bu esnada şeylere de bakmaya çalışıyorum. Özellikle son zamanlardaki sorulan sorulara hem bir yanıt vermek istedik hem biraz böyle biz ne yaptık? Hani bu yılı nasıl geçirdik? Neler yaptık? Bizleri neler bekliyor? Buradaki vizyonumuz ne? Ben kendi adıma açıkçası proje için çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten hani işte böyle haftalarca uğraşırsın, aylarca uğraşırsın, bir şeyler yaparsın. Özellikle biz ilk başladığımızda blockchain ile ilgili hiçbir şeyin bilinmediği, böyle ne olduğunun belirsiz olduğu, işte regülasyonlarla ilgili birçok belirsizliğin olduğu, dünyada ne denir? Tabiri caizse böyle sıkıntılı ortamların olduğu bir yerde bugün bakıyor biliyoruz. Bu sefer ister istemez insan şey diyor hani bir yere kadar getirdik. Evet, yani başlangıçta hep soru şeydir ya. Hani bu iş olacak mı, olmayacak mı, ne olduğu belirsiz. Bir yere kadar gelirsin, bir yerden sonra şey dersin. Ya evet tamam bu iş oluyor artık anladım hani. Önce oluyor mu acaba dersin. Sonra dersin ki evet tamam Aynen. bu iş artık oluyor. En azından ben kendi adıma yani şu anda çok daha yorucu. Senin için de biliyorum abi gerçekten yorucu bir süreç var. Ama belki şu an yayını izleyenler de şey diyecek. Ya Osman Hoca gerçekten çok mutlu diye. Evet yani şu an artık şey oluyor hani onu hissediyorsun. Onun için ben de hani bu akşam burada en azından o soruları yanıtlayabiliyor olmaktan, en azından buradaki arkadaşlarla bir arada olmaktan çok mutluyum. Dediğim gibi hani umarım onların da sorularına doğru, düzgün, açıklayıcı bir şekilde yanıt da verebiliriz. Dilimizin döndüğünce de ifade edebiliriz. Herkesi de bilgilendirmiş oluruz. Dediğim gibi hani bu bir günlük bir koşu da değil. Sonunda böyle güzel yerlere getirebiliyor Kesinlikle. olmak mutlu ediyor diyebilirim. Aynen. Osman, ben senden kısa bir süreliğine sorulara geçmeden bir mikrofonu Hı alayım. hı. Çünkü insanların kafasında ben bu arada arkadaşlar Telegram'ı hem sağ olsun ekip arkadaşlarımız bize tane tane iletiyor. Çok yoğun olsak da inanın seyahatler esnasında bile tane tane gece yarısı bile böyle hani kendi uykumuzdan feragat ederek detaylıca okuyup sizlerin söylemlerini her birini not alıyoruz. Sakın bunlar aklınızda şöyle şey kalmasın. Ya bunlar okunmuyor mu? Bu mesajlarınız gitmiyor mu diye. Ama inanın birazdan sorularınızı cevaplandırırken de göreceksiniz, anlayacaksınız. Bu icra tarafı, gerçekten icra tarafı esnasında her şeye yetişebilmeniz çok mümkün olmuyor. Ama her şeyin taleplerinizin en azından farkındayız. Aksiyon planlarımız zaten alınmış durumda. Zaten hepimizin amacı ortak. Projenin çok daha kıymetli bir yere gelebilmesi. Ben tabii bu detaylara geçmeden önce ben kısaca tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. Ama ben kısaca bir kendimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bazen şöyle bir kavram karmaşası oluyor. Biz bir kurumsallaşma ayrımına da gittik. Aynı zamanda bir yapılanma sürecindeyiz. On-Chain Foundation olarak da. Ben birazcık bundan size bahsedeceğim ve ben hani burada nasıl bir görev alıyorum? Benim buradaki yapmaya çalıştığım şeyin, üretmeye çalıştığım katma değerin aslında neyin karşılığı olduğunu biraz daha net kafanızda oturtmak istiyorum. Öncelikle yaklaşık 18 yıllık bir kariyer hayatım bulunmakta. Bunun yarıya yakın bir kısmından fazlası girişimci olarak icra edilmiş bir şey. Kariyerden bahsediyorum. E, Koç grupluyum eski. 2004 yılında Koç grubuyla başlayan bir serüvenim var. Burada hep şansıma, kariyer hayatımda da şöyle bir şey oldu. Hep dijitalle, hep internetle iç içe oldum. Hatta Türkiye'de eskiden ben Türkiye'de yaşarken de hep ilklere konumlandırdı hayat. Bir şekilde kader ağların o şekilde benim karşıma hep yeni, inovatif şeylerin, yıkıcı teknolojilerin içine attı beni.
aslında bundan dolayı da çok memnunum. Çok fazla problemle uğraşmak zorunda kaldım. İnsanları çok eğitmek zorunda kaldım. Onlara çok emek vermek zorunda kaldım ama bunlardan dolayı çok memnunum. Çünkü e, gerçekten ben de çok şey öğrendim. Hem empati yapabilme kısmında, hem insanlara liderlik yapabilme kısmında, hem de yeni teknolojilerin insanların kısa sürede hayatını nasıl kolaylaştırabileceğini anlamaları konusunda çok ciddi tecrübeye sahip oldum bu sürecin içerisinde. Kısaca bahsetmek gerekirse Koç grubunda ilk sıfır otomobil satışını internet üzerinden gerçekleştiren Koç grubun en güzide projelerinden bir tanesinin başına çok genç yaşta geçirildim. 24 yaşında bu projenin başındaydım. 25 yaşında Turkcell ilk defa CAP diye bir uygulama yaptı. Danışmanlar Kurulu üyesi diye. Bu CAP uygulaması da Turkcell'in çıkardığı, yaşı genç olan arkadaşlarım hatırlamayabilir ama Recep'in tavuğu gibi pazarlama iletişim stratejileri vardı. Biz bu tarz şeyleri iç ekibin ürettiklerini yaklaşık 8 kişilik bir ekip olarak denetliyorduk. Bu ülkemizde de yapılan ilk CAP uygulamasıdır. Oradaki seçilen 8 kişiden bir tanesiydim. Daha sonrasında içinizde alışveriş yapmış olanlar olabilir. Ben tam bir startup tutkunuyum. Dedim ya işte kader dağlarını ördü bana. EPTT AVM ile 2010 yıllarında yolum kesişti. 2010 yılında tabii e-ticaret dediğimiz şey İstanbul'da, Türkiye'de, Ankara'da hiçbir kimse, yani çok nadir kişinin yaptığı birkaç marka sayabilirim. Burada da saymakta mahsur görmüyorum. İşte Keel'ı gibi, ondan sonra Hotiç gibi markalar dışında, Mavi Jeans'in bile, YKM vardı o zaman, Boyner dışında 3-4 marka sayabilirim. Onların dışında herkesin daha e-ticaretin ne olduğunu bilmediği bir dönemde EPTT AVM ile bildiğiniz posta teşkilatının e-ticaret sitesinin sıfırdan kurulumundaki yer alan 3-4 kişiden bir tanesiydim. Yine çok genç yaşta kısmet olan güzel tecrübelerden bir tanesiydi. E, tek tek gezerek tüm süreçleri anlatma şansına eriştim. E, Ve daha sonrasında kendi işte girişimcilik tecrübemiz başladı. 3-4 tane startup'ım vardı. Onlarla ilgili bütün işte A'dan Z'ye bütün süreçleri yönettim. En sonunda 6 sene önce işte farklı vesilelerle kripto dünyasıyla tanıştık. Kripto ile ilgili de kısa bir şey söyleyeceğim. Vaktinizi çok almadan sorularınıza geçmek istiyorum ama beni de tanımanızı istiyorum. Bu dönemin şu ana kadar anlattıklarım süreçte hep genellikle büyümeden, pazarlama tarafından ve kurumsal satış tarafından hep sorumluydum. Gerçekten o tarz konularda ciddi bir ehliyete ve deneyime sahip olduğumu söyleyebilirim. Onun haricinde de Türkiye'de ilk fan tokenları çıkartan ekiplerden bir tanesinin başındaydım. Ben burada borsanın adını vermek istemiyorum ama yabancı borsayla rekabet eden birçok spor kulübünü de blok zincirle tanıştıran, blok zincirin kulüplere ne gibi faydalar sağlayacağını belirten bir ekibin başındaydım. O süreçte de çok mücadeleci ve katma değerli bir süreç yürüttük. Daha sonrasında işte teknoloji şirketlerinin, işte şirketlerin ve startupların tokenizasyonu, işte dernek ve vakıfların tokenizasyonu konusu. Son zaten 1,5 senelik yolculuğumda da sevgili Osman ve Mehmet'le birlikte yollarımız kesişti. Çok keyifli bir birlikte adım attık. Ve en sonunda da bir on-chain'e, bir kurumsallaşma yapısına götürelim dedik. Haziran başı itibariyle artık bütün partnerliklerden, pazarlama tarafından, büyümeden sorumlu on-chain Foundation'ın bir bireyi olarak da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben böylece kısa bir giriş yaptım ama hani 18 seneyi size bir iki dakikada sınırlandırmaya çalıştım. Artık hani beni daha iyi tanımanızı istediğim için söyledim. Anlatacak hikayeler çok ama onları detaya girmeye gerek yok. Can'la başta 18 yıllık bu tecrübemizi, ben zaten Londra'da yaşıyorum sevgili arkadaşlar. Belki bilenleriniz vardır. Osman'a da girerken dedim Türkçe mi yapacağız dedim. Bir hatırlat bana dedim. Bak Türkçe mi yapıyoruz, İngilizce mi yapıyoruz diye. Yaklaşık da 10 senesi, kariyer hayatımın 10 senesi global projelerde geçti. Zaten bildiğim yaklaşık 4 senedir de fiziki olarak Londra'da bulunan birisi olarak uluslararası anlamda ciddi bir tecrübe kazandık. Şu anda da onu sadece Avrupa ve Birleşik Krallık nezdinde değil, sizler de Twitter'da da takip ettiğiniz gibi on-chain bayrağıyla birçok yerde de bunu şahlandırmaya çalışıyoruz. Dedikten sonra sevgili arkadaşlarımızın sorularına geçelim mi Evet. Osman'cığım? Ya çok teşekkür ederim. Bence şey açısından iyi oldu. Çünkü gelen sorularda hani biraz seni de tanımak istemişler abi. Biz daha önceden şeyi Evet, duyurduk. Hani işte Anıl Bey artık ekibimizde yer alıyor diyor ama kuvvetle muhtemel araştırmamış olanlar, görmemiş, denk gelmemiş olanlar olabilir. çok normal Burada tabii. özellikle hani senin şeyden bahsetmen, yani daha önceki geçmişinden ve tecrübenden
Çünkü şeyin anlaşılmasını istiyorum. Burada bana da bazı eleştiriler yapılmış, şeyde ama biz bunun aslında farkına hemen bugün değil, yani benim iyi Hı hı. olduğum alanlar vardır. İşte, atıyorum, kabul edilebilir seviyede olduğum alanlar vardır. Hı hı. Geliştirmem gereken alanlar vardır. Gerçekten de, hani, bir kurumsallaşmaya senin de bahsettiğin gibi gittiğimiz bir yolda görevler ayrılığının yapılması ve bunun Aynen. da aslında Aynen. şeyin de anlaşılmasını istiyorum. Yani, bu, sadece bu hafta içerisinde veya bu yayını koyduğumuz şu an içerisinde başlamış bir şey değil. Birazdan belki Aynen. onlara da soruları yanıtlarken geleceğiz. Hani, Hı aylar hı. öncesinde bizim zaten gördüğümüz, planladığımız evet, yani, biz Aynen. gerçekten o yayının en başında da bahsettiğim, hani, bir hayal var, o hayale gidiyoruz. Başlangıçta "Ya, oluyor mu, gider miyiz, gidemez miyiz?" o soruların sorulduğu, sonra Hı "Ya, hı. oluyor acaba?" dendi. Şimdi de "Evet, oluyor, tamam, böyle devam edelim." dediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Onun için bence, en azından, hani, şu Şimdi andaki neden oluyor'u da anlatacağız. Neden evet, oluyor? Yani onlar o da kokuyu niye aldık biz? evet, o şeylere de buradaki sorulara verince devam edeceğiz. Şimdi, o zaman ben şeyden de bahsedeyim. Lütfen. Arkadaşlar, yani form sanıyorum 2 veya 3 gün önce paylaşıldı, grupta. Ama formun 2 veya 3 gün önce yani şunu da yanıtlayayım. Bugün, toplam soru sayısı 20'den az. 20'den az soruya yanıt vereceğiz. Çünkü sorulan soru sayısı 20'den az. Ben biraz daha böyle 50-100 tane kadar soru gelir diye bekliyordum. Gelmemiş o kadar soru. Hani niye işte sadece hani benzeri soruları az soru yanıtladınız? Sorulan sorular üzerinden gideceğiz ama en azından biz kendimizi de aktaracağımız, düzelteceğimiz yerler olacağı için hani, Aynen. şeyde bence, yeterli de gelecek. Belki hatta 1 saat planladığımız yayın, 1-1,5 saati biraz daha şeyde devam edebilir. Şimdi birinci soru, A'da ne zaman bir proje göreceğiz, şeklinde bir soru olmuş. Evet. A'daki ilk projeyi, ben söyleyebilirim şu anda, hani, şeyden hariç. Zaten Lütfen. bir bridge, bizim kendi oluşturduğumuz bir bridge altyapısı vardı. Bu, hani, daha 1 yıl kadar önce çıkmış bir altyapıydı. Aktif olarak kullanılıyordu bu bridge altyapısı. Yetkinliklerini gruptaki sanıyorum, çoğu arkadaşımız, topluluktaki çoğu arkadaşımız biliyor. Ama sadece on-chain entegre olduğu için şu anda, şey değildi. Şimdi Bridge'e USDT desteği, ekledik. Bunun testlerini gerçekleştirdik ve Omelet Swap çıkacak. Yarın onlar kendi projelerinin ilk, şeylerini yayınlayacaklar, public'ini yapacaklar. 28'inde bitirecekler public'ini. 29'unda, TGE ile birlikte tahmin ediyorum ki ay sonuna kalmadan da yayında olacak. Zaten şöyle bir, durum var. İnkübasyon konusunda da orada bahsedecektik bu projeden ama, Omelet Swap'ın ürünü aslında birkaç aydır hazırdı. Sadece stratejik zamanlamayla, pazarın durumu, marketin durumuyla ilgili bir şey vardı. Ben beta'ya katılan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Onların ekibiyle de konuştum. Herhangi bir şekilde teknik bir sorun olmadan, ürünün çalıştığını, test edildiğini, insanların swap yapabildiğini de belirttiler. Yani aslında gerçekten de ürün hâlihazırda çıkmıştı ama bu ayın, sonuna kalmadan da ilk defa artık, A'daki bir ürün ortaya çıkıyor olacak. Hani yakında değil Evet. artık bunun, tarihini vermiş, olabiliriz. Bilmiyorum abi senin var mı burada ekleyeceğin bu soruyla ilgili Yo, bir bence şey? yani çok yeterli, net bir şey. Çünkü diğer Hı hı. soruları da biliyorsun sen de dedik hani hepsini bir kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde cevaplandıralım. Aynen. Bence bu gayet yeterli. Zaten şunu söyleyebilirim sadece. Tabii yani bunlar bu Osman'ın biraz önce bahsettiği somut olanlar. Arkadaşlar hiç de durmuyoruz. Durmaya da niyetimiz yok. Başka projelerle de şu an ekosistem partnerliği üzerinden görüşmeye, onları inkübasyona almaya, ondan sonra onlarla müzakere masasındayız. Ama bunları da biz şunu yapan bir şey değiliz. Hani çok bu tarz projelerde genellikle umut çok fazla pompalanır ama biz böyle bir şey değil. Somut, netleşme olunca, çerçevesi çizildikten sonra sizlerle hemen bunları paylaşacağız. O yüzden emin olun, bir tanesi bitti, rehavete kapılma yok. Ekipte hadi şimdi diğer ekosistem partnerimiz kim? Hadi şimdi diğer ekosistem partnerimiz kim? Kiminle birliktelik yapalım? Kiminle bir işbirliğine gidelim? Hep sabah akşam zihnimizin odağında bu var. Bilginiz olsun. Bir de bunu eklemek istedim. Tamamdır. Şimdi abi bir İlk, sonraki soru hı, şey, bu ekibin bunca seyahatleri oldu. Buradaki ha, yatırım süreçleri nasıl ilerliyor? Bu seyahatlerin akıbeti. Yani bence evet, burada bir şeyi de anlatmak lazım. Bir, bu seyahatler ne zaman başladı? Niye başladı? Biz o seyahatlerin aynen. öncesinde ne yaptık? Ben aslında istersen kısa bir o seyahatlerin öncesini bahsedeyim. Sonra sen abi Lütfen. oraları anlat. Ondan sonra da bir şeyi anlatalım. Hani biz ne yapıyoruz? Oraya gidip hani bakıp fotoğraf çekip geri mi dönüyoruz? Ne oluyor, ne bitiyor? Ya, çünkü Aynen abi. onun Ona da anlaşılması cevap da verelim. bence burada çok önemli. Ben bir de senin sözün bitince ben hem arkadaşlarımızın daha net görebilmesi için icra ile birlikte ben bir globaldeki Asya Hı hı. Pasifik'ten Anglo-Saksonlara kadar herkesin bir dünyaya bakış açısını da anlatacağım. Süreçleri de bir sınıflandırmak Hı istiyorum. hı. Bir de
o ortamları bir arkadaşlarımıza kısaca 1-1,5 dakika içerisinde yaşatmak istiyorum. Yani hani sonuçta biz gidiyoruz tabii ki ama hani onlara da bir ne oluyor orada? Hani o fuarlara katılınca neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor? Onların akabinde başka etkinlikler var mı? Bunlardan da bahsedeceğim. Ya, o Lütfen zaman sen şey başla. yapabiliriz aslında abi, hazır değinmişken sen onları bir anlatıp ondan sonra biz niye o timeline'da o roadmap'i yaptık, ben sonra da anlatabilirim. İstersen güzel de başlamışken Ya jüri. aynen şöyle bir kere ben şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir netleşelim. Ben çok sevdiğim bir yabancıların bir atasözü var. Roma bir günde inşa edilmedi diyor adam. Ya bu çok ben buna çok inanıyorum ve gerçekten de çok önemli bir söz. E, burada buradaki bir bakış açısı şu. Bir kere şunu bir kabul edelim. Ben bu pazarlamada da bizim temel kurallardan bir tanesidir. İşte Almanlar otomotivle, mekanikle anılır. Fransızlar işte modayla anılır. İtalyanlar tasarımla anılır. Herkesin algılandığı, eskiden Japonlar teknolojiyle algılanıyordu vesaire. Herkesin bir algı yönetimi var. Bakın bir algı yönetimi var. Şimdi ben gurur diyorum. Sadece on-chain açısından değil, bizim ülkemizden böyle kıymetli projeler çıkınca çünkü çok fazla böyle arkadaşımızla karşılaşıyoruz. Gerek uluslararası etkinliklerde gerekse Londra'da veya başka bulunduğumuz yerlerde. Ben gurur duyuyorum bizim ülkemizden böyle güzel insanlar çıkıp da filamayı daha yukarılara taşıdığı zaman. Fakat şunu bir anlamamız lazım. Bir kere biz bu algıdan dolayı bir kere bir yenik başlıyoruz. Yani bir kere bunu bir kabul edelim. Tamam mı? Yani öyle şey değil. Biz daha çok bunu yanlış anlaşılmasın. Yani bu kötü bir algı değil. Herkes bir şey. Biz bir yabancıya sorduğunuz zaman ilk etapta mutfağımızla anılan bir ülkeyiz. Bilginiz olsun. Yani hani bu kötü bir şey değil. Hani e, yani çünkü iki tane şey söylerler. Yani benim etrafımda Londra'da yaşadığım için binlerce İngiliz arkadaşım var. İstanbul ve kebaptır. Adamın ilk bildiği Türkiye ile alakalı şey. Tamam mı? Yani o yüzden de gelen girişimcilerimize de baktığın zaman ya restoran açmaya çalışırlar ya şey. Biz teknoloji geliştiricileri, teknoloji girişimcileri olarak bir kere burada bir şey başlıyoruz. Ha, bu bir dezavantaj değil. Herkes şunun da farkında. Özellikle 2007'de Apple'ın çıkmasından sonra yani akıllı telefonların Apple demek istemedim yani akıllı telefonların yaygınlaşmasından sonra bir süreç kazandı. Yani dijital dönüşümün hızlanması 2007'dir aslında miladı. Buradan sonra baktığınız zaman insanlar şunun da farkında. Yani eğitim altyapısı kuvvetli olan, tutkulu olan, boşlukları göreven insanların hangi milletten, yani herhangi bir menşeden bağımsız olarak geliştirme yapabildiğini, sorunları çözebildiğini, buna bir teknoloji üretebildiğini farkındalar. Bu çok güzel bir şey ama bunu anlatmamız lazım. Bir, bizim ülkemizdeki gibi bir psikoloji ne Asya Pasifik'te var arkadaşlar. Yani Singapur'da, Hong Kong'da, Tayvan'da, Tayland'da ne Orta Doğu'da var ki Osman da sevgili Osman da 3 ay önce, 2,5-3 ay önce oradaydı. Yani ne Suudlarda görürsünüz, ne Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ne Katar'da görürsünüz. İşte ben 10 gün önce Dubai'deydim. Osman 2,5-3 ay önce Dubai, Katar, Suudi Arabistan'daydı. Bu taraflara geliyorum. Hiç Batı dünyasında, Kuzey Amerika'da falan zaten böyle bir acele yok. Bir kere öncelikle sizi tanımaya, sizi sindirmeye, sizi içselleştirmeye çalışıyorlar. Öncelikle siz kimsiniz? Bir güven bağı oluşturmak burada önemli. Bu güven bağını oluşturduktan sonra sizin yaptıklarınızı anlamaya çalışıyorlar. Ürettiğiniz çözümleri, sunduğunuz servislerin kalitesine bakıyorlar. Gerçekten bir boşluğu kapatabiliyor mu? Bunları detaylandırmaya çalışıyorlar. Şimdi ben Osman birazdan bahsedecek ama bu yolculuk Portekiz'de global açılım olarak başladı. Yani Temmuz'un başında başladı on-chain için. Şimdi e, günün sonunda baktığınız zaman Temmuz, Ağustos, Eylül. Hani Ekim ayını da hadi sadece 3,5 ay, 4 ay diyelim. Hadi Ekim ayı da bitiyor. Arkadaşlar 4 ayda ben çünkü Telegram grubunda da görüyorum. Islak imza ile dönmüyor musunuz? Artık bir şeye dönsün diye. Bir kere şunu bir net anlayalım. On-chain listelemelerini başardı. Osman birazdan benden çok daha iyi özetleyecektir. Listelemelerini başardı. Sizlere sordu. Sizlerden gelen içgörüler neticesinde geliştirmelerini yaptı. Bu arada çok kıymetli bir ürün ortaya koydu ve gitti Avrupa'nın en kalabalık şehrinin belediyesiyle anlaştı. Bunun lansmanına öncülük etti. Bir kere yani korkunç bir şey var burada. Devinim var. Bunlar hani anlatırken kolay çıkıyor ağzımızdan ama yani arka taraftaki bir hikayeyi bir bilseniz yani gerçekten inanılmaz. Bir de ben size bir şey söyleyeceğim. Dünyanın yani en kıymetli şeyi icra. Yani yabancılar ona execution der. Sizin aslında bu Amazon'u Amazon yapan da en kıymetli değer arkada gözükmeyen insan kaynağıdır. Yani Amazon'un bugünkü borsa değerinin trilyon dolarlık olmasının da en önemli nedeni arkada icra üreten insanlardır. Yani aslında fiyatlanan şudur. İnsanlar der ki Amazon trilyon dolar ama 2 trilyon dolara yakın ama
önümüzdeki sene bu ekip daha da iyi inovasyon üretecek. Artık drone'la mı teslimat yapar, artık uçan arabayla mı yapar? Herkes bunu fiyatlar. Burada da aynı şey geçerli. Aslında kripto projelerdeki mantık da aynı. Ekip fiyatlanıyor. Ekibin tutkusu fiyatlanıyor. Ekibin hikayesi fiyatlanıyor. Ekibin yapmaya çalıştıkları fiyatlanıyor. Ee, Burada sustainability dedik, yani sürdürülebilirlik. Biz bu arada sadece çevresel sustainability'den bahsetmiyorum. Hani sürdürülebilirliği her anlamda uygulamaya çalışan bir ekip olduğumuz için mesela bu kıymet gören bir hikaye. Niye buna tutkulusunuz dedikleri zaman, biz bunları detaylıca anlattığımız zaman insanların size karşı bakış açısı değişiyor. Yani bir kere burada lütfen şunu net anlayalım. Kimsenin bir acelesi yok. Öncelikle Osman kim? Anıl kim? Diğer ekip üyeleri kim? Bunlar ne yapıyor? Nelere odaklanıyorlar? Gerçekten işlerinde samimiler mi? Odaklanmışlar mı? Tutkulular mı? Ve bu adamlar bir şey değiştirmek istiyor mu? Adamlar buna bakıyor. Ve bunlar da, lütfen buna, tecrübeye yani güvenin. Bunlar öyle 3-4 aylık hikaye değil. Bakın ben size küçük bir şey anlatacağım. Firmanın ismini vermeyeceğim. 10 gün önce Dubai'de bir firmayla tanıştım. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir fundraise yapmışlar. Ama bir yılda yapmışlar. Bir yıllık bir süreçte yapmışlar. Rakam çok büyük ama o kadar da dediğim gibi kolay değil. Çünkü bunun arkadaşlar bir de due diligence dediğimiz, hani işte sizin giriyorlar, hesaplarınıza bakıyorlar, yazılımları kontrol ediyorlar, datalara bakıyorlar, verileri kontrol ediyorlar. Ee, Emin olun, biz Osman'la onu Türkçesini herhalde paylaşacağız değil mi şeyin, bizim bültenin, Eylül ayı bülteninin. Evet, Eylül bülteninin Tamam. Ha, Türkçesi de paylaşılacak. ya İngilizcesini okumuş olan arkadaşlarımız vardır ama şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla şu anda mevcut işte bir Orta Doğu'daki kaynamadan olsun. Onun öncesindeki işte başka, yani hemen bizim ülkemizin kuzeyindeki yine bir dalgalanmadan kaynaklı. Her yerde bir enflasyonist bir beklentiden kaynaklı. İnanın yatırımcılar da, bu arada sadece Web3 yatırımcısından bahsetmiyorum. Hani Bitcoin'in fiyatının 30K'ların altında olmasından değil. Genel anlamda yatırım yapanlar o kadar seçici, o kadar titiz ki 2 sene önce yatırım yapanların nelere yatırım yaptıklarını biliyoruz. Şu anda sordukları soruları sizler de görseniz inanılmaz arada fark var. Çünkü herkes kılı kırk yarıyor. Bir kere burayı bir açmak istiyordum. Şu an gönül rahatlığıyla ben bunu sizlere anlatabildiğim için çok memnunum. Bir diğer nokta, arkadaşlar, fuara katılarak yatırımcı bulunmaz. Bak ben size bunu da söyleyeyim. Tamam, yani Singapur 2049'a katıldın. Burada yatırımcı yok arkadaşlar. Denk gelmezsiniz demiyorum. Bilin diye söylüyorum. 2049'a yaklaşık 15-20 bin kişi giriyor. Bir insan trafiği düşünün. Tamam mı? Hani burada kaydını yaptırmış. 15-20 bin kişilik bir insan gidiyor, geliyor. Acıkanı var, konuşanı var, kahve arası vereni var, şusu var, busu var. Arkadaşlar, etkinliklerin yan etkinlikleri oluyor. Bu son dönemde dünyada trend olan çok popüler bir uygulama. Yani bir etkinlik var. Diyelim ki Osman geçen sene katıldı. Bu sene de inşallah on-chain orada standla da temsil edilecek. Web Summit etkinliği. Web Summit etkinliğinde standınız olduğunda da çok güzel. İnsanlar size geliyor, yaptığınız icraatları soruyorlar, ürünlerinizi, servislerinizi soruyorlar. Harika. Fakat yine söylüyorum, bakın orada yatırım olmaz. Ayaküstü sohbette olmaz. Bunun ya birebir toplantısı olur ya da yan etkinliklerde kendinizi 5 dakikada 10 dakikada ifade ettiğiniz, biz ona deck dediğimiz, hani konuşmanızla projenizin gelebileceği yeri, potansiyeli anlatarak yatırımcıyı, yine söylüyorum bakın, orada da yatırım almazsınız. Yatırımcıyı due diligence dediğimiz yere teşvik edersiniz. Onu oraya sevk edersiniz. İnsanlar sizin tutkunuza inanır, hikayenize inanır. Bir de tabii verilerinize inanır. Yani sadece tutkuyla, hikayeyle de olmaz bu işler. Ya benim hikayem var, tutkum var demeniz yetmeyebilir. Ondan sonra da ortaya koyacağınız performans verileriniz, varsa elinizdeki işlem hacminiz, ondan sonra bundan sonrası şey kısmına başlar. Yani o sorgulama kısmına başlar. İşte ondan sonrası daha nettir. Yani burayı iyice o yüzden hani buraya gidiliyor. Biz burada sadece şey yapmıyoruz. Yan etkinlikleri de kovalıyoruz. Yan etkinliklerdeki yakaladığımız kişilerle yakaladık. Doğru kişiyi yakaladınız. Yine daha demin de konuşmamın başında söylediğim gibi son cümle toparlıyorum burayı. Sadece anlaşılsın diye bu kadar vurguladım. Arkadaşlar, bu insanlara doğru insanlar olduğumuzu, bizim proje odaklı olduğumuzu, ürün odaklı olduğumuzu, diğer kripto projelerdeki gibi olmadığımızı, ehliyet sahibi olduğumuzu defalarca, usanmadan, kerelerce anlatıyoruz ve kendimizin de tutarlılığını gösteriyoruz. Dedikten sonra Hı Osman hı. sana Ya, bırakayım. teşekkür ederim abi. Ya, burada çünkü dediğim gibi bunun anlaşılması çok önemli, hani, globaldeki bakış açısıyla alakalı. Çünkü, hani, benim birazcık nasıl söyleyeyim,
üzüldüğüm demeyeyim ama, garibime giden şeylerden bir tanesi şey oldu. Şimdi ben geriye dönüp, hani, bu şey öncesinde tekrardan baktım. Ya, hani, bazı sorular gelmiş. Acaba biz mi yaptıklarımızı ifade etmekte zorlandık? Biz mi bunları gün yüzüne çıkartamadık? Biz mi bunları çok ifade edemedik diye. Çünkü 2023 yılına gelirken bizim hedefimiz, hani, içeriden bir yatırımla, önce ülkemizden bir yatırımla büyüyüp ondan sonra çeşitli açılımlar yapıp sonra küresel büyümeyle bunu taçlandırmaktı. Ama maalesef, hani, şubat ayında gerçekleşen bir, depremden dolayı ülkedeki durum herkesin malumu, içler acısı bir durum oldu. Bütün firmalar, hani, yatırımlarla ilgili, diğer şeylerle ilgili, açılımlarla ilgili hepsine ara verip insani yardımlara süreci Evet. yönlendirdi. Biz burada bunların hepsini gördükten sonra dedik ki ya, Türkiye'de bu şey değişti. Hatta Türkiye'de tabanlı, Türkiye merkezli ekiplere yatırım yapan firmaların bile düşünceleri, hani, ben oradaki bir yere yatırım yapmak yerine şu anda biraz daha bu kaynakları insani yardıma aktarayım şeklinde oldu. Bütün bunların hepsini gördükten sonra tamam dedik o zaman, hani, en azından madem ortada böyle bir şey var, biz en azından bu sürecin içerisini listelemelerle ilerletelim. Yani, hani, bir listelemeleri, gündemimize alalım, planımıza alalım ve baktığınız zaman da zaten bu yılın, nisan ayının sonuna kadar, listelemelerle geçti. Hatta listelemelerin arkasında 2 platform daha vardı. Bunlardan birisi LaToken platformu ki onlarla da her şey tamamdı. Hatta ekip, hani, şeyde organize olduk. Topluluk bir anlamda şey dedi, ya, hani, ne denir? Oranın çok bir faydası, hani, olmayabilir, listelemeyi yapmayalım, bir daha oraya girmeyelim. Topluluktan bu beklenti geldi. İkincisi de, yine Türk lirası yatırıma çekmenin mümkün olabileceği bir platform ama orada da OMÇA'nın ağı teknik altyapıları, hazine altyapıları desteklemediği için biz topluluğa sorduk. Ya arkadaşlar böyle bir durum var ve topluluk orada, hani, yani on-chain Hı ağı hı. olmuyorsa olmasın şeklinde bir karar verdi. Ama biz zaten iş o tarafa gelene kadar stratejimizi globale çevirdik. Burada takdir edersiniz ki, hani, nisan ayının sonu mayıs, vize başvurularını yapıyorsun, işte, şeyleri, seyahat planlarını yapıyorsun, etkinlikte kimlerle, hangi yatırımcılarla nerede konuşacaksın, bunları yapıyorsun. Zaten haziran, temmuz ayı oluyor. O haziran, temmuz ayının ortasında da biz çoktan, hem, hani, dünyanın en büyük belediyelerinden bir tanesiyle sürecimizi zaten başlatmıştık lanse etmediğimiz hâlde ama yatırımcı Hı arayışında hı. da küresele, bir açılma gerçekleştirdik. Yani o roadmap'imize, bizim baktığımıza, yaptığımız işlere baktığınız zaman, gerçekten, hani, ben bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar ülke bazlı olumsuz şeyler olması, işte, Türkiye'ye uygulanan çeşitli ambargolar oldu. Bizim diğer, işte, Rusya, Ukrayna, hususundaki tutumlarımızdan, davranışlarımızdan dolayı. İşte, Türkiye'deki banka hesapların kişilerin gri listede olması gibi bir, hani, çeşitli bir gelişme var. Burada yatırım direkt yapılacağı zaman birçok incelemeye gidiyor, kara para mı aklanıyor? Ya, bunların hiçbirisi, maalesef belki konuşulmadığı zaman biz, hani, "Kol kırılır, yen içinde kalır." ifadesi var ya, hani, biz o kol kırılıp yen içinde kaldığı hâlde bile kolun Evet. kırıldığını Doğru. topluluğa yansıtmadığımız, belli etmediğimiz hâlde, hani, sanki ekip bunların hiçbirisini görmüyor ve hiçbir aksiyon almıyor veya strateji değiştirmiyor, geliştirmiyor ve tamamen profesyonellikten uzak gibi görünüyor olması, hani, gerçekten bizi üzdü. Çünkü vize tarihlerine, hani, dileyen herkes bakabilir. Kaç günde çıktığına bakabilir, kaç gün önceden açıldığına, bizim seyahatlerimize bakabilir. İşte o da ayrı bir soru. O da Evet, ayrı bir soru. hani, bizim Aynen. seyahatlerimize Aynen. bakabilir ve şunun görülmesi lazım. Ya, evet, bu davet, hani, 1 hafta içerisinde düşünülmüş ve acilen formülize edilmiş bir şey değil. Bunun öncesinde bu işin, tabiri caizse ön hazırlığı, ön çalışılması yapılmış. Biz zaten küreseldeki özellikle yatırımla ilgili arkadaşların beklentisini bildiğimiz için zaten mayıs ayından itibaren hatta nisan sonu "Ya, bu artık şeyler bitiyor, bir sonraki adımımıza geçelim." deyip o aydan itibaren bu sürecin içerisindeyiz. Onun için bütün bu seyahatlerimiz de, hani, senin de bahsettiğin gibi abi, hepsinin amacı bu. Hepsindeki kurduğumuz plan bu. Oradaki insanlarla Aynen. hepimizin görüşmesinin sebebi bu. Şeyi bu, hani, biz bu noktada gerçekten bizleri doğru anlamanız gerektiğini, hani, bir şey oluyor konuşuyor değil, hani, bu şey gibi, hani, evlilik gibi de düşünürsün. Önce kızı istersin, işte, istedikten sonra belirli bir süre vakit geçer, arkasına bir nişan yaparsın, arkasına söz kesersin. Şey yok, hani, "Biz evleneceğiz." dediniz, bir hafta sonra hâlâ evli değilsiniz. Ya, öyle olmuyor ki. Belediyeden randevu alıyorsun, bir yerde bir şey alıyorsun. Yatırım süreçleri de, Aynen. böyle bir durum arkadaşlar ve biz, senin de bahsettiğin konu vardı, hani, abi, kredibilite, görebilmesi, bu insan bunu yapabilecek mi? Ya, Kesinlikle. insanların şunu söylemesi lazım, Kesinlikle. çok kısa bir süreç içerisinde ülkenin bu kadar ekonomik şeyden geçtiği bir yerde, OMÇAIN gibi bir oluşum nasıl oluyor da en üst düzeyler tarafından bir yerlere davet edilip, işte, özel heyetlerle farklı şekilde
bir yerlere katılıp gidebiliyor. Hani yani işte Nisan ayının Mayıs ayının sonunda başlayan plan bir bakıyorsunuz Temmuz Ağustos aylarında bir yere heyetle gidilmiş. Yani hani bu bazı firmaların yıllarını verip o diğer katılan holdinglere bakabilirsiniz. Kimlerin nereye geldiğine bakabilirsiniz. Bütün firmaların listesine de bakabilirsiniz. İçinde belki de hani kendimizi küçümseme gibi değil ama en küçüğü, en böyle startup olanı, yeni başlayanı bizim ekibimiz. Hani bu anlamda da ben arkadaşların şeyi anlamasını istiyorum. Yani burada gerçekten de biz bir emek veriyoruz, efor veriyoruz. Beklediğimizden çok daha işler hızlı ilerliyor. Onun için hani o bütün o toplantılardaki şeyler, süreç bu. Hani gönül rahatlığıyla şeyi söyleyebilirim ki kredibilite tarafı artık tamam. Bizim için de şeyler var, olumlu gelişmeler var ama süreç gerçekten böyle. Hani bunun da anlaşılmasını istiyorum ben kendi adıma ve bunun son dakika, son bir hafta, son bir ay içerisinde olmuş bir şey olmadığında özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi Ya ben bir de buyur, buyur Osman, çok abi özür şeye dilerim. Ben geçecek. bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar, ben dediğim gibi yani keyif alıyorum da başkası için çok hoş olmayabilir. Hep böyle şey vardı, geçmiş hayatımda da, yani kariyer hayatımda da böyle işte sorunların ve problemlerin olduğu birçok deneyim yaşama şansı oldum. Bakın, biz inanmazsınız belki ama işte 5.000 tane ürün yükledik diye kutlamalar yaptığımız günleri hatırlarım, 13 sene önce, işte o günkü şartlardaki ticaret sitesinde. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bugün o ticaret sitesinde milyonlarca ürün satılıyor. Belki yüz milyonlarca TL'lik şey var, cirosu var. Ama ben bunları çok fazla tanıklık ettim. Hakikaten hayatımda çok, herkese kısmet olmayacak 4 tane çok büyük deneyim var. O fan token olayında da öyle. Ben Osman'la da hatta bunları konuşurken bir üzerinden bir geçiyorduk. Ona, yani onunla da paylaştım. Üzerine token alım garantisi veriyorduk. Kulüp başkanlarına blockchain'i mi anlatmak, paranın alım garantisiyle hani token verdiğimizden de bahsediyorduk ama inanın onun bile kırılımı 6 ay 7 ay aldı. Kendi vatandaşımız, aynı dili konuşuyoruz, para teklif ediyoruz. Ama hadi şüpheyle yaklaşıyor. Blok zincir ne? Niye fan token? Bu adamlar bu parayı bana niye veriyor diye. Yani her şeyin bir kırılım noktası var. Bu proje için de Osman'ın da daha demin söylediği gibi aslında güvenle alakalı kısım bence test edildi. Güven kısmı ile ilgili bir problem yok. Ee, inanın, yani bir çok büyük yapıların yüz binlerce dolar para harcayarak ulaşamayacağı noktalara çok kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir network'e de sahibiz. Bunu da tüm şeyle söylüyorum. Bir konuda da mütevazı olamayacağım. Osman da biliyor. Ben de bunu söylemek zorundayım. Birçok projeyle de tanışıyoruz. Geliştiriciyle de tanışıyoruz. Kripto para borsalarının da hepsini en üst düzeyde tanıyoruz. Sizin belki listeleme istediğiniz kripto para borsalarında da arkadaki ekipleri görüyoruz ve size şunu çok samimiyetle söyleyeyim. Hani bir projenin içerisindeyiz ve hatta işte sizler bizi dinliyorsunuz diye değil. Gerçekten en tutkulu, en çevik ve en düzgün ekip olduğumuzu gönül rahatlığıyla, mütevazı olmadan söyleyeceğim. Bunda da mütevazılığı kabul etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Osman, devam eder misin? Teşekkürler. Ya dediğim gibi hani buradaki süreçler bu şekilde ilerliyor. Bence güzel de bir şey oldu. Hani en azından buradaki şeyin sürecin anlaşılması ile ilgili. Ya zaman dilimine Kesinlikle. baktığınız zaman gerçekten hani bütün timeline'ı yani takvimi önünüze açıp baktığınız zaman ben en azından hani kendi adıma, ekibim adına, birlikte çalıştığımız arkadaşlar adına hem bir büyümemiz var hem hani yaptığımız işlere baktığınız zaman ben kendi adıma mutluyum ve dediğim gibi hani oluyor olduğunu görebilmek beni çok daha mutlu ediyor. Bunları da ekleyip sonra bir şeye devam edelim. Ekip ve Osman Hoca birazcık da burada düzelterek okuyacağım. Hani neden grubu bilgilendirmiyor? Bir bilgilendirme eksiği var şeklinde bir soru gelmiş. Bu aslında tam bir soru da değil, bir şey ne denir? Hani bir ifade. Temenni Evet, herhalde. Bir evet ifade, temenni. temenni. Hani bunun Evet. da dediğim gibi toplulukta gerekli görevlendirmeyi de yapıp işte daha sık artık newsletter ayda bir onları yayınlayıp işte İngilizce ve Türkçe yayınlarla sizin karşınıza çıkıp süreçleri anlatıp çünkü hani ister istemez bir şey olur ya bu klasik Türk filmlerinde şeyi vardır hani işte baba akşam eve gelir işten çocuk uyumuştur onu uyandırmadan öper çocuk da şey der ya hani babam beni sevmiyor mu hiç bana ilgi göstermiyor halbuki babası o saate kadar çalışmıştır yani o iyi bir yere Osman, ne gidebilsin güzel diye. ne güzel hikayeleştirdin ya. Ya bizdeki durumda biraz böyle olduğu için ister istemez bu şey olmuyordu ama buradan sonrasında artık biraz daha o düzene çıktığı için hani baba işini düzeltti. 12 saatten Evet. 8-5'e bir şeye geldiği için o bilgi akışını sizlere daha sık sağlamaya çalışacağız. O konuda da böyle bir bilgi e,
verebilirim. Eee, Türk lirasıyla kolayca aktarım yapılmak istendiği isteği var. Evet, bunun biz de farkındayız. Bununla da ilgili de bu hafta başında topluluk yönetimimizi yapan arkadaşımızın da bir girişimiyle birlikte buradaki şeyi de başlattık. Ben yine tekrardan size vereceğim ama yine şunu belirtmek istiyorum ki ya, bu görüştüğümüz platformla daha önce de yayının başında da ifade etmiştim. Zaten görüşüp, işte, nisan ayı içerisinde listeleme için şey olmuştuk. Topluluk orada on-chain ağı olursa sadece biz isteriz diye bir anket açtık hatta. Bunu birkaç kişinin sorduğu şeydi değil, anket yanıtına göre karar verdik. Ya Twitter'dan ya Telegram'dan diye hatırlıyorum, yanlış olmasın, şeyde. Anket kararına göre verdiğimiz için şimdi bu olduğu zaman, ben orada, hani, şey diyemeyeceğim, hani, ne denir? Ya, işte, yapıyoruz, deniyoruz olmadı. Ya, gerçekten son imza aşamasına kadar bütün due diligence'ları, audit'leri, token bilgi formlarını döndürüp son şeyde topluluğun şeyi bu olduğu için ona uygun ilerlemiştik. Şimdi o istek değişti. Yani değişebilir. Çünkü dediğim gibi, hani, insanız, isteklerimiz değişir, hata yapabiliriz, farklı bir şeyler olabilir. O isteğin, talebin değiştiğinde şu an Tabii sözlü ki. olarak ifade edildiği için, şeye aldık, yani, değerlendirmeye aldık. Devam da ediyoruz burayla Yani ilgili. yine veriye dayalı, topluluğun Evet, sesine dayalı karar verildi o evet, dönemde de. O yüzden evet. yani adil ve demokratik gidiyoruz. Bu Evet. anlamda da onu Ya, söyleyebiliriz en gönül önemli rahatlığıyla. şeyimiz bu. Çünkü, ya, baktığınız zaman gerçekten hem roadmap olarak hem oyunun, işte, kurulması, büyütülmesi, ilerletilmesi olarak bir yani, o başta senin söylediğin şey çok doğruydu abi. Hani, Türk dediğin zaman adam diyor, "Oh, I love kebap, Istanbul is very nice." Şey diyemiyor, ya, bu benim daha önce belki fiziksel olarak Aynen, birebir beni gören aynen, insanlar söylüyor. Hani, bu şey bir anlamda da üzücü bir şey çünkü dünya çapında Türkiye'deki bir spor kulübünden çıkmış bir, işte, atıyorum, bir futbolcumuz da yok. İşte, dünya çapında, ne bileyim, atletizmde çok iyi olmuş bir şeyimiz yok. Voleybol takımımızı tebrik ederiz. Onlar bir ilk defa, böyle, hani, bizi gururlandırdılar. Bu sene bir şey oldu. Ama bakıyoruz dünya çapında bilinen bir Hollywood'da oynamış, oyuncumuz da yok, şeyimiz de yok. Hani, bunların olmaması maalesef bizim geriden gelmemize sebep oluyor ama ona rağmen bile bizi gördüğü zaman, ya, insanlar şey diyor, bir aynen. anlamda iyi, bir anlamda kötü. "Oh, I didn't think you were Turkish." Hani, Türk olduğunuzu düşünmemiştim, şeyi düşünmemiştim. Her zaman onları söylüyor. Biz Hı global bir hı. ekibiz. Türkiye merkezli olmamız, Türkiye'den olmamız, Türk vatandaşı olmamız bir şey değiştirmiyor. Evet, merkezimiz orası. Biz ülkemizi Aynen, seviyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz ama biz her yerdeyiz. Bize nerede ulaşmak istiyorsanız, hani, ulaşabilirsiniz aynen. şeklinde. Bu anlamda gerçekten algıyı da ben yani gönül rahatlığıyla yani yurt dışındaki yabancı kökenli insanları çok iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum. Algıyı gerçekten hani algıyı yönetiyoruz demek istemiyorum. İçimiz dışımız biri olduğu için gerçekten doğruyu ortaya koyuyoruz. Onlar da çok kısa sürede gerçeğin farkına varıyor ve gerçekten bu adamlar bu işi yapabilir diyorlar. Evet. Onu da gönül Yani, rahatlığıyla söyleyebilirim yani. dediğim gibi, hani, çünkü bir de şöyle bir şey var, hani, işte, tanıtım az yapıldı ya da, işte, atıyorum, hani, şu ürünün tanıtımı yapılmadı gibi bazen böyle eleştiriler geliyor. Ben kendim de görüyorum bildiğim şeyler. Şimdi buradaki formda da var. Şunu da ifade etmek istiyorum, ya, süreç önce projeni, ürününü ortaya koyarsın, işte, demonu, MVP'ni, bir şeyini yaparsın. Yanına Hı hı, birkaç hı tane hı, partner, ürün entegre ettiğin firmayı alırsın. Her şeyini toplarsın, sonra yatırım turuna çıkarsın. Dersin ki ya bak hı ben yanıma hı. partneri bunu aldım. Buyur işte o şey olan hani ıslak imzalı sözleşmem. Burada kardeşim Evet, ben şu çok anda güzel. yatırım arıyorum. Yani yatırımcı da hayali yatırım yapmaz. Yatırımcıyı Hı hı, bulursun, görüşürsün. Sonra o yatırımcıya kendini kanıtlarsın. Dersin ki bak ben buyum hı kardeşim. hı. Şu alanda da yetkinim. Bu alanda da bilgim var. Biz şu an o şu alandaki bilgim, yetkim var. O kısmı da bitirdik diyebilirim artık şey için. Oradan sonra Kesinlikle. due diligence, incelemedir, yatırımını alır devam edersin. Yatırımı bitirdikten sonra reklam sürecine girersin. Yani, işte, Trendyol bile ne yapıyor? Yatırımı alıyor, ondan sonra her yerde görüyorsun. Çünkü aslında yatırımı alma Aynen. amacının birisi de o yani. Ekibi büyüteceğim, ürünü iyileştireceğim, Aynen. reklama tanıtıma Aynen. çıkacağım. Hani, bu kadar. Ben bir örnek verebilirim. Osman'cığım çok güzel bir yere söyledin, vurgu yaptın. Trendyol benim yürüttüğüm projeyle aynı dönemde çıkmış bir projedir. Onlar Hı private hı. shopping'ti yani özel alışveriş kulübüydü. Marco Polo vardı. Eskiden arkadaşlar hatırlar mı bilmiyorum da hani daha yaşı 30'ların üzerinde olanlar hatırlar kesinlikle. Sonra Güney Afrikalı bir şirkete satılıp kapatıldı Türkiye operasyonları. Demet, Trendyol'u kuran arkadaşımız, inanın yani 2 sene, 3 sene resmen yani Amazon'da da aynı şey geçerli. Herkes açıp performans verilerine Google'dan da bakabilirler. 10 yıl Amazon kar elde etmedi. Trendyol da bu anlamda çok sıkıntı çekti. Hatta Trendyol bu kadar popüler de değildi. Trendyol yerle yeksan ettiği hikaye 3 sene önce başladı arkadaşlar. 3 sene önce. Ama Trendyol kuruluşu 2010'dur. Yani bunu çoğu kişi bilmez. 3 yıl önce yaptığı bir stratejiyle. O zaman hepsi burada yine vardı. Hızlı al vardı. Sanal pazar vardı. Bunlar hiç konuşulmaz ama yani
bazen de şu var, şunu bir irdelemek gerekiyor. Ben onun için bu örnekleri veriyorum. Ülkemizden de bunlar güzel örnekler. Sizin yakaladığınız bir nişle eğer Trendyol influencerların hepsini kapatmasaydı, bu bir pazarlama stratejisidir, bir başarısıdır. Bugün bulunduğu yere gelemezdi. Ali Baba'nın dikkatini çekemezdi. Çünkü onun kurulunda olanlar da yani 2010'daki hisse değeriyle bugün baktığınız arasında inanılmaz dağlar kadar fark var. Yani o yüzden Osman'ın da dediği gibi ya işte tanıtım yapılıyor. Hayır, yapılmak için azami seviyede gayret sarf ediliyor. Siz düşünmeyin ki Londra'da da efendim Portekiz'de de işte Avrupa menşeli yerlerde de Kuzey Amerika menşeli yerlerle de görüşülüyor. PR fiyatları alınıyor, tanıtım yapılıyor, yapılıyor diyorum pardon. Yapılması için planlamalar yapılıyor. Ama şunu da bir tartmak gerekiyor. Sonuçta demografisi şu an hani tamamıyla Türk kullanıcılardan oluşan bir proje. Globale evriltilmeye çalışılan bir proje. Ama doğru stratejiyle üretilmesi lazım. Ne yapalım? Eldeki ondan sonra eğer taşları boşa harcarsak da bu sefer üretecek diğer enerjiyi vereceğimiz, üreteceğimiz noktalara daha fazla odaklanamayacağız. Yani aslında iki tavşanın peşinde koşulmuyor arkadaşlar. Tek tavşana odaklı gidiliyor. Hani yoksa iki tavşanın peşinde koşsa ikisinden de olursunuz. Ama biz gerçekten odaklı, nereye gittiğini bilen bir ekip olarak hareket ediyoruz. Bunda da gönül rahatlığı olsun diye söylüyorum. Ya burada Çünkü işte bu işler birazcık da şey var. Yani hani her şey %100 tutacak diye de bir şey yoktur. Denersiniz. Yani bu AB testi gibidir. Yani bir laboratuvarda test yapmak, deney yapmak gibi düşünün. Hani her şey pazarlamada da bu böyledir. Ürün çıkarttığınızda da her şey %100 şey olmaz. O zaman olsaydı Amazon bugün kitap satması gerekiyordu. Hani öyle bakın olaya. Yani lütfen hani burada da şey mesela ben Digital ID ile alakalı size bir şey söyleyeyim. Evrim yaratacak bir proje. Ama bizim bunu belediyecilik de değil, birazdan belki ona da değineceğiz ama belediyecilik bir kanal, güzel bir şey, makyaj ama bunu ben size çok samimiyetle söyleyeyim. Biz bunu eğer Osman birazdan o kısımlara aman girdiğimizde şeyi belki de bahseder. söyleyeyim abi de ürünü de böyle çok detaylı şey yapıp kendimize rakip çıkartmayalım şeyde yani. Yok yok. Hayır, yani bu Yo, ürünün de evet, çünkü takılıyorum. gidebileceği çok güzel yerler var. Yani ben heyecanlandım kusura bakma birazcık. Ondan dolayı söylüyorum. Ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Bilmeyenler için hani benim icra ettiğim projede biz 2010 yılında yani Google'layabilirsiniz. 2010 yılında PTT AVM'yi yaptığımızda e, Unity Player programıyla avatarlar karakterize edip Second Life oyunu gibi 3 boyutlu alışveriş yapacaksınız diye şey yapmıştı. Şu an ismini vermek istemediğim iş insanları dalga geçiyordu bizimle televizyonda. Ya işte bunlar da işte 3 boyutlu avatarla falan çıkacak diye. Farkında olmadığı bir şey vardı. Bizim amacımız 3 boyutlu değil, dikkat çekmekte. Çünkü zaten oyuncular vardı ve biz o zaten dikkati çektik. Büyük kurumsal oyuncularla aynı masaya oturabilme şeyine çok kısa sürede eriştik. Hani bazen de gözüken o şey bana Turkcell şeyinde de diyorlardı işte Recep'in tavuğu da çok saçma. Hayır saçma değildi arkadaşlar. Size göre saçmaydı diyordum. Çünkü Turkcell'de bir zengin hattı algısı vardı. Onu düşürmek için Recep'in tavuğu projesi yapıldı. Yani biz de bu anlamda segmente edip ürünlerimizi yani siz mesela İstanbul Belediyesi diye görüyorsunuz ama biz onun altında başka yerlere nereleri müşteri elde edebiliriz? Bunu nerelere evriltebiliriz? Daha bunu nasıl hızlı büyütebilirizin sürekli egzersizini ve şeyini yapıyoruz kendi içimizde. Denemelerini, testlerini yapıyoruz. O anlamda Hı içiniz hı. kesinlikle rahat olsun. Evet, Ben devam ediyorum. Ya burada zaten lütfen. şöyle genel bir şey var. Bunun yarısını yanıtlamışız, yarısını yanıtlamamışız. Çünkü bazen bir sorunun içine böyle 5-6 soru yazanlar var. Tek şey yazanlar Hı var. hı, hı hı. Yani bizim işte atıyorum çeşitli kurum kuruluşlarla yaptığımız işbirliği etkinliği yurt dışı ile ilgili nasıl bir hedef varla ilgili bir şey var. Onu zaten anlattık. Yani bizim şu anda hani çok şey özetleyeceğim ondan sonra. Tek hedefimiz var. Omchain ekosistemini büyütebilmek. Burada daha fazla proje çıkmasına imkan sağlayabilmek. Omchain token'ın daha fazla kullanılabilirliğini sağlayabilmek. Ve tabiri caizse başarılı bir iş ortaya koyabilmek. Bizim nihai hedefimiz yani ben şu anda yatsam da kalksam da hoplasam da zıplasam da o toplantıya da girsem bu toplantıya da çıksam şununla da görüşsem bununla da görüşsem günün sonundaki o nihai hedefimiz bu. Ama yol değişebilir, yöntem değişebilir. Senin de bahsettiğin gibi abi bir şey denenebilir, olmadığından vazgeçilip farklı bir şeye geçilebilir. Bunların hiçbirisi Hı hı, demek değil ki hı günün hı. sonundaki hedef değişti. Hani böyle Nihai çıktı aynı. evet, Aslında kıvrıla nihai kıvrıla çıktı aynı. akan nehir gibi yani. Evet, Nehir de sürekli aynen, sağa dümdüz akmıyor. Şelale de sürekli aşağıya aynen. akmıyor. Biraz sağa, biraz sola ama günün sonunda o denize ulaşıyor. Bizim de nihai hedefimiz günün sonunda bu. Yani bize bir şey sorduğunuz zaman bu niye oldu, şu niye oldu? Arkadaşlar hepsinin nihai hedefi şu anda bizleri izleyen sizlerin de büyük bir çoğunluğuyla nihai hedefi bu diyebilirim. Eee
Şurada, duymadığımız projeler, sizin duymadığınız projeler var arkadaşlar. Yakında gelecek Evet, olanları da var ama yakında dediğimiz için, kızdığınız için onlara da açıklamıyorum. İzlemeye devam edin, göreceksiniz. Farklı projeler, aynen. hiç duymadığınız, hiç bahsetmediğiniz, hiç bilmediğimiz işler de var. Şimdi dijital ID ile ilgili bir detay istemişler. Ben aslında orayı biraz ürün tanıtımı gibi de algılayayım. Daha sonradan bu yayının kopyasını çeşitli mecralarda da reklam amaçlı da kullanabiliriz. Şöyle arkadaşlar, şimdi problemlerden bir tanesi, işte herhangi bir kuruma gittiniz, iş başvurusu yaptınız, üniversiteye girdiniz ya da atıyorum bir yerden bir yere taşınacaksınız, bir evrak alacaksınız. Bir imza ihtiyacı var. Bir imza atmanız gerekiyor. Bir kağıt ihtiyacı var. Her ne kadar biz dijital dönüşüm, ya bugün E-Devlet'e de girdiğiniz zaman ne var işte? Dijital dönüşüm adı altında oradaki birçok veriye, birçok belgeye dijital ulaşabiliyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? O dijital veriyi dijitallikten çıkartıp bir PDF alıp çıktısını alıp diğer evraklarla bir araya getirip zarfa koyup bir şeye koyup şeffaf dosyaya koyup götürüp bir yere teslim ediyorsunuz. Şimdi o zaman akla şu soru geliyor. Yani benim bunu tek alabildiğim yer dijital, çünkü sizden o evrağı alan kişi de onu taratıyor, götürüyor kendi sistemine, tekrardan dijital olarak kayıt altına alıyor. Aslında o arada kağıt bir anlamda tabiri caizse süreci bozuyor. Yine dijitalliğe bir ne denir? Tam olarak Konvansiyonel bir dijitalleşmenin, etki evet, alıyor. Yani evet, evet, konvansiyonel bir etki aynen, yani yapıyor tam oraya. olarak dijital olabilecek bir sistem dijitalin önüne geçemiyor. Buradaki en Hı büyük hı. problem şu: E-Devlet altyapısının diğer sizden bu belgeyi isteyen, işe başvurduğunuz yer, yani o adli sicil kaydını sizden isteyen firmayla E-Devlet'in entegre olmaması. Şimdi E-Devlet veya benzeri yapılar, benzeri kurumlar veya bir şirketin altyapısı merkezi yapılar. Bunların bir entegrasyona geçebilmesi için, yani siz örneğin işte Trendyol örneği üzerinden gideyim. Trendyol'da bir sanal POS entegrasyonu yapacaksınız. Hem Trendyol'un mühendislerinin hem o sanal POS'a entegre ettiğiniz bankanın mühendislerinin bir araya gelip bir çalışma yapması gerekiyor. Entegrasyonu test etmesi gerekiyor. Ürün yayına alın deyip devam edilmesi gerekiyor. Ama 20 farklı, 30 farklı, 50 farklı ekiple entegrasyon yapmaya çalıştığınızda 20 farklı, 30 farklı, 50 farklı toplantı anlamına gelebiliyor. Şu anki bu mevcut dünyadaki durum bu. Şimdi bizim Teknoloji o. dijital ID ile ve on-chain, blockchain'deki ilerlediğimiz vizyon da aslında bir numaralı buradaki giriş noktası. Ya bir saniye, ben burada bir yere imza atarak başvuru yapıyorum. Bir yere imza atarak bir kanıt üretiyorum. İşte bir yere imza atarak bir evrak veriyorum. Bir evrak talebinde bulunuyorum. Benden istendiğinde kimlik kartımı sürekli yüklemek zorunda kalıyorum. Kimliğimin önünü, arkasını, fotoğrafını, videosunu çekmek zorunda kalıyorum. Ben sistemi madem dijitalleştireceksem ilk giriş noktam dijital ID olsun. Yani ben bir yere gittiğim zaman ben Osman Kuzucuyum deyip kimliğimi gösterip bir ürün hizmet almak zorunda olmadan sadece bir QR kodla dijital ID'mi okutarak bir kriptografik imza, bugün o MetaMask'ta kullanılan imza gibi düşünebilirsiniz. Bu imzayı vererek karşıdaki kişi benim hiçbir şekilde kişisel bilgime de ulaşmadan benim KYC'si yapılmış doğru düzgün bir kişi olduğumu görebilsin. İlk sisteme giriş noktası burası. Yani bir Hı hı. numarada o imza ile yapılabilecek şeyi ortadan kaldırabilecek, kimlik sorunu çözebilecek bir yapı. Çünkü bir adım daha, bir örnek daha vereyim. İşte atıyorum şu anda kapı çaldı. Birisi geldi, dedi ki ya ben emniyetten geliyorum. İşte şöyle şöyle hakkınızda bir şikayet var dedi. Bir şeyi gösterdi. Emniyet kartını gösterdi. Şimdi biz kimlik kartlarından anlayan bir uzman, çalışma alanımız o değilse, sahte polis kartı nasıl görünür, gerçeği nasıl görünür, işte doğrusu nasıldır, yanlışı nasıldır, bunu bile ayırt edemeyiz. Yani şu an birisi bana gösterse ben nasıl göründüğünü internete bakmadan bilmediğim için gerçek mi değil mi, sahte polis mi, gerçek polis mi bunu bilemem. İşte dijital ID, bunu bilemediğiniz ortamda bile karşıdaki kişinin bir mobil uygulama aracılığıyla size göstereceği QR okutarak, ha evet bu kişi gerçekten, bir de şöyle bir sıkıntı da var. O kartta o emniyet mensubunun işte ismi yazıyor, soy ismi yazıyor, çeşitli numaraları yazıyor. Ben vatandaş olarak bunu görmek zorunda değilim. Kişisel bir veri var. Ama o kendi emniyet mensubu olduğunu bana kanıtlamak için bunu göstermek zorunda. İşte dijital ID ile o kişi diyecek ki ben emniyet mensubuyum, buyur benim QR'ımı okut. Açtı uygulamayı. Diğer kişide de aynı dijital ID uygulaması var. Okuttu ekrandaki QR'ı. Baktı, evet dedi. Ben sadece senin emniyet mensubu olduğunu doğruluyorum. Tamam, ama ismini bilmek zorunda değil. Kim olduğunu bilmek zorunda değil. Doğruluyor. Hı hı. Yarın bir problem oluştu. O zaman da yine o kişinin ismini bile bilmeden şunu söyleyebilecek: ben şu dijital ID ile okuttuğum, sistemden doğrulattığım kişi tarafından şöyle bir mağduriyet yaşandı. Bakın, kişisel veri ortaya çıkmadan o bugün KVKK, işte insanların milyonlarca para harcadığı, cezaların kesildiği, şeylerin kesildiği, bunların hepsini ortadan kaldırabilecek bir teknolojik altyapıdan bahsediyoruz ve bu altyapının eee ne denir? Partnerlerinden bir tanesi de
Dünyanın en büyük belediyelerinden, şehirlerinden bir tanesi. Bu dönüşüm vereceğimiz yerden birisi. O nedenle dijital ID'nin esas, olayı, esas hikâyesi, esas projenin geleceği, gideceği, yer burası. Şimdi böyle bir altyapıyı çalışırken arkadaşların, hani, şey beklentisi var, "Ya, ne oldu, olmuyor mu, bitmiyor mu?" Arkadaşlar oluyor, bitiyor ama burada, işte, KVKK tarafı var, hukuk tarafı var. Çünkü dijital ID basılıyor. İşte, o on-chain, blockchain'in de basılacak. Bu KVKK'ya girer mi, girer mi? Bunun bir girmez mi? Bunun bir hukuki şeyi olması lazım. İşte, Hı mevcut hı. cüzdan altyapısıyla nasıl entegre olacak? Mevcut, işte, bu, partnerin kendi mobil uygulaması altyapısıyla nasıl olacak? Önce hangi yerlerde şey gelecek? Yani, bir belediyenin, ortalama bir belediyeyi aldığınız zaman, sunduğu 20'den, 25'ten, 30'dan fazla online servis var. Bunların hepsini internette araştırabilirsiniz. Şimdi bu kadar büyük bir kapsamlı bir projeyi ben çok açık konuşacağım. Benzeri bir projeye Avrupa Birliği'nden de araştırıp bakabilirsiniz. 3 yıl gibi bir proje süresi vermişler. Biz 45 gün gibi bir sürede bunu POC'ye oturttuk. Yaklaşık, işte, baktığımız zaman da 6 ila 8 ay gibi bir süre içerisinde de nihayete oturtma, planı içerisindeyiz. Ya, bunun hepsini düşündüğünüz zaman, buradaki kurulan büyük oyunu ve verilen emeği gördüğünüz zaman, ben kendi adıma, hani, üzülme de demeyeyim, yine tekrardan şey ifade edeceğim. Ya, burada bu kadar büyük bir inovasyon var ve on-chain buranın blockchain altyapı paydaşı olacak. Hani, bir anlaşma yok mu, bir ürün yok mu demesi, ben kendi adıma şey diyorum yani, bu bizim hatamız olmalı ki biz bunu daha önce bu şekilde anlatmadık ve gerçekten de anlatmadık belki. Hani, dijital ID dedik, avantajlarını anlattık. Bu kadar detaylarından gidebileceği yerden bahsetmedik. Sadece bunun tek bir kullanıcıyla da sınırlı kalmayacağından, hani, biraz önce sen de bahsettin abi. Ya, bunu sadece, Aynen, işte, bir, aynen. belediye altyapısı değil, kullanacak Tabii. özel firmalardan tut da, işte, doküman evrak imzalamalarından, çifte Aynen. onaydan, kapına gelen kargodan şeye kadar, Ucu bucağı yok. Ucu bucağı yok. Yani olmadığı için aynen, yani, buradaki süreç de aslında bu. Bence bu en azından dijital ID ile ilgili diğer sorulmuş veya sorulabilmiş benzer projelere de, yanıt olacaktır diye düşünüyorum. Ya, bu projenin ya mahiyeti, hem de kapsamı bu. aynen hem de bunu bir, ürün bazında amiral gemi olarak da düşünebilirsiniz. Yani biz herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde gitsek, inovatif bile demek istemiyorum, bir yıkıcı teknoloji olarak ifade edebileceğimiz, gönül rahatlığıyla, gururla anlatabileceğimiz bir teknoloji, Evet, bir yani, ürün çünkü arkadaşlar. şeylerin maliyetini de kesiyor. Tamamen kâğıt maliyetini, işte, ortadan, Kesinlikle. kaldırıyor. Hem de Hukuki maliyetleri sürdürülebilirlik şeyi, düşürüyor. her anlamda Aynen, sürdürülebilirlik yani. sürdürülebilirlikte ve günün sonunda gerçekten o beklenen dijitalliği sağlıyor ve en büyük avantajı da şey, hani, ekiplerin bir araya gelip o API entegrasyonlarını yapmasına gerek yok. Kod ortada kardeşim, on-chain ortada. Kim istiyorsa hemen SDK'yı al, entegre et, işte, git bir Hı hı. yerden on-chain'ini satın al, firmanın cüzdanına yükle, Hı hı. sürece devam et. Onun için, benim dediğim gibi, yani, şu ana kadar on-chain anda o bizim diğer bütün hedeflerimiz, hani, işte, cüzdanın da birleştiği, ne bileyim, işte, atıyorum NFT'nin de birleştiği, şeyin de birleştiği, hepsinin birleştiği o tam oyunun kurulduğu amiral gemi ürün. Ya, buradaki, durum Aynen. da bu. En çok sorulanlardan birisi burasıydı. Hı hı. Süreç de şey bu. Chain Connect'le de ilgili geçen duyurduğumuz aslında bu da şeyle ilgili, hani, ya, bir firmaya bunu verdiniz ama firmanın bütün çalışanlarının cüzdanı yoksa onlar nasıl kullanacak? Onun yanıtı da o yani. Firma kendi CRM uygulamasına veya kendi mobil uygulamasına, kendi arayüzüne Chain Connect'le entegre edip önce oradan kullanmaya başlayacak. Sonra çalışanlarına diyecek ki biz, işte, atıyorum cüzdan yetkinliği ekledik. Gelin cüzdan adreslerinizi burada kendi cüzdan adreslerinize, eee ne denir, ekleyin. Onun için zaten bu sürecin de ilk adımı olan, yani bir numarada böyle bir dijital ID kullanacaksan önce ağ olması gerekiyor. Evet, ağ var. Ondan sonra o ağın üzerinde akıllı kontratlar olması gerekiyor ki akıllı kontratları da sanıyorum 2 veya 3 ay önce bir protokol standardı olarak yayınladık. Ya, biraz önce Hı hı. ürünlerden bahsederken şeyden Hı bahsetmemiştim. hı. O bugün senin de bana gönderdiğin ERC, 3468 olması lazım. Ya, Evet, bir tane protokol evet. ortaya çıkartıp binlerce yerde şeyini yazıyorlar. Biz burada sıfırdan bir dijital ID protokolü çıkarttık. Şeyde yayınladık. Bunu da hatta GitHub hesabımızda da var. Bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. ERC 721'in üzerine bir eklenti yaptık. Teknik olarak yaptığımız bir protokol. Ağın üzerine onu koyduk. Onun üzerine şimdi Chain Connect'i koyuyoruz. Chain Connect'in üzerine de cüzdanı belirli bir yere kadar getirdiğimiz şeyle birleştirip günün sonunda şeyi bitiriyoruz. Yani aslında baktığınız zaman da adım adım, adım adım her şeyin birbirinin üzerine eklendiği bir süreç var. Ama dediğim gibi, hani, ya, biraz teknik ürünler, teknik konseptler olduğu için, hani, şey de diyemiyorum, yani, o ürettiğimiz dijital ID standardı sadece paylaşabiliyoruz, duyurabiliyoruz. GitHub'da ilgilisi için kodların içerisine açıklamasını yazabiliyoruz ama, şey yapabileceğimiz bir şey de değil, hani, bütün fenomenler tweet atsın, bilmem ne olsun, yeni hani,
öyle bir ürün değil tabiri caizse. Aynen. Hani bu da ister istemez hani niye reklamı tanıtımı yapılmıyor gibi algılanabiliyor ama dediğim gibi arkadaşlar hani bu bizim kendi roadmap'imiz içerisinde işte o yatırım da aldıktan sonraki yatırımla birlikte son ürünle reklamı yapılabilecek bir şey. Eee, Dediğim gibi hani buradaki durum bu. Bizim açımızdan baktığınız zaman her şey gerçekten de bir oyun planı içerisinde ilerleyip devam ediyor diyebilirim. Burada bu şeylerin sonunda da bir iltifat olmuş. Onu da yine okumayacağım. Teşekkür ederim şeyle ilgili. Buradaki şeyde. Eee, Şimdi şu sosyal medyada bizlerin sosyal medyada pazarlayacağımız bir şeyleri olmalı. OMC OMC diye yazmakla olmuyor demiş buradaki arkadaşlar topluluğun şeyiyle ilgili. Çünkü daha önceden senin de bileceğin üzere abi o hesaplardaki spam oranıyla alakalı bir şey vardı. Hı hı. Onunla ilgili hani ya arkadaşlar OMC yazmayın bunun üzerine şey olmasına ilgili. Eee, Ne denir? Şeyle ilgili. Orada da zaten şöyle bir şey var. Biz buradan sonra sizin paylaşabileceğiniz işte Chain Connect ile ilgili bir demo videosu, ürünün ne olduğu ile ilgili ki benim aldığım feedback'e göre de bayağı böyle Vietnam'dan airdrop farklı yerlerden koşturan kişiler bu ürünü beğenmiş, ilgi göstermiş. Hani buralardan topluluğun da paylaşabileceği, diğer insanlara da duyurabileceği doneler. Belki dijital ID nedir? Dijital ID neyi değiştirecek? Hani en azından topluluk üyelerinin paylaşabileceği bu donelerle birlikte verip hani sizin orada ekip olarak şeyle marketingle oluşturacağınız stratejide orada ilerlenecek. Zaten Hı şeyimiz hı. de o hani OMC yazdığım zaman evet birisi diyor ki ya OMC tamam kardeşim bu nedir? İşte o dijital ID'yi anlatabilmek, o işte Chain Connect'i anlatabilmek, o Hı hı. kağıtsız dönüşüm yani o bizim sustainability ile ortaya çıktığımız aslında hani orada bir tane daha birazdan soru var şeyde hani Evet, sustainability'miz evet. ne oldu? Ya Aynen. hepsi aslında günün sonunda aynı yere. Niye bunu yapıyorum? Sustainability'ye önem veriyorum. Kağıdı ortadan kaldırıyorum. Dijital dönüşüm. Niye bunu Web2 bir projeyle yapmıyorum? Ya binlerce farklı protokol buraya entegre olacak. Sürekli ekiplerin bir araya gelmesi mümkün değil. Yani bütün o soru işaretlerinin yanıtı aslında o yatırımcıların da hani bize sunumlarda şeylerde sordu. Hepsinin yanıtı da aslında zaten bu şey ne denir? Hani oyun planı. Onun için buradaki süreç bu. Yani tek bir şeye de söyleyeyim. Şimdi bizim getirmek istediğimiz yerde bu ürünü ortaya koyduk, bu projeyi ortaya koyduk, bu protokolü ortaya koyduk. İlk belki 3 firma, 5 firma, 10 firma entegrasyonda bizler koşturacağız. Gece gündüz çalışacağız ki şu anda da gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Bunları çalıştıktan sonra işte orada topluluğun gücüyle, reklamla böyle bir protokolün olduğunu insanlara gösterip o firmaların kendilerinin entegre olmasını sağlamak ve dediğim gibi bu sistemin çalışması için de OMC gerekecek. Yani dijital ID üretiyor, ağda gidip şey alacak. İşte farklı bir şey yapıyor, OMC almak zorunda kalacak. Nasıl şu anda Ethereum ağında bir token göndermeye çalışıyorsunuz. Ne Vitalik'i tanıyoruz, ne diğer ekiptekileri Aynen. tanıyoruz, ne birilerinin hani şey yapıyoruz. Ya tanıyoruz ekiptekileri belki şey ama hani son kullanıcı açısından örnek olarak şey yapıyorum. Hani baktığınız zaman işte atıyorum şimdi ben bir token söyleyemeyeceğim çoğunu tanıyoruz. Hani tanımadığınız halde gidip borsadan işte bir yerden onu alıyorsunuz, cüzdana atıyorsunuz, o işlemi yapıyorsunuz. Bizim OMC'yi getirmek istediğimiz yer de orası. Ya ekip olarak bizzat Aynen. bizi tanımadan da o yazılım hizmeti veya farklı bir şeyleri, danışmanlığı, inkübasyonu bizden almadan da kardeşim yazılım ortada, kod ortada, GitHub reposunda bu var. İndirdim, şey yaptım, bunu buraya götürdüm. Hı hı. Ama bu da zaten kim o GitHub reposunu oluşacak? İşte o teknik insanlar. Onu da nerede konuşup Hı hı. anlatacaksınız? Böyle bir ürünüm var. İşte o hep ürünün tanıtımına geliyor. Gideceksiniz dijital dönüşüm iş forumunda dijital dönüşüm Hı hı. kağıtsız olur. Bu da blockchain ile başlar. O da Hı hı. dijital ID. Buyurun GitHub repomuz burası diyeceksiniz. 5 tane uluslararası firmanın yazılım ekipleriyle toplantı yapıp 5'ine de indirteceksiniz. Onlar kendisi birer, üçer, beşer, onar milyon kullanıcı tabanlarına bu ürünü zaten pazarlayacak. Hani ürünün dediğim gibi hani bir gidişatı bir şeyi var. Biz de zaten bu strateji içerisinde doğru bir şekilde ilerlediğimizi Yani düşünüyoruz. otomatikman bunun yaygınlaşması Evet, da OMC holder'ları, evet, tutucuları yani OMC token sahiplerinin de menfaatine ve lehine evet. olacak. Yani Bu hani süreci tetikleyecek aynen. yani. Çünkü hani daha önce hani reklam yani o tanıtımın yapılmıyor kısmındaki şey yani hani bence o şeye yanıt olmuştur. Hani buradaki o kastettiğimiz şeye. Çünkü gerçekten de bizim şu anda söylediğimiz şeyin son belki 6 aydır, son belki bir yıldır yaptığımız işlerle tutarlılığında bütün hani açık kaynaklardan da lütfen kontrol edin, lütfen bakın, lütfen denetleyin. GitHub hesabına hani Omchain Foundation'a girin. Bu standart yazılmış mı? Dokümantasyonu yapılmış mı? Kodları açıklanmış mı? Lütfen Omchain blockchain'ine girin. Bunların gerçekten testleri yapılmış mı? Gerçekten API'leri yayınlanmış mı?
bizim buradaki bu kurmaya çalıştığımız kurgu gerçekten şu anda sizlere anlattığımız üzere gerçekleşmiş mi? Lütfen bunların hepsine de bakın. Hani o nedenle ben hani burada hani ekibe de hani bu özverili çalışması için teşekkür ediyorum. Güzel bir şey ortaya çıkarttık. Bir de Eee ben küçük bir ek daha hı hı. yapayım. Dünyada da yapılan hani pazarlama harcamalarının arkadaşlar %50'si maalesef ki boşa giden harcamalar. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ölçülemeyen. Biz bu ürünün gerçekten hedef kitlesinin kim olduğunu, daha doğrusu kendi stratejimizde de daha başka nerelere evrilebileceğine inandığımız ve bildiğimiz için doğru yerlerde biz doğru çiçeklere konup doğru bal üretmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani boşu boşuna da her yerde işte influencerlar veyahut da sosyal medya reklamlarıyla duyurulacak bir ürün değil bu. Bu ürünün bir sindirim süresi var. Bu ürünün de doğru kişilere anlatılması lazım. Bu da Ya Osman'ın daha demin evet, bahsettiği gibi teknik kişilerden de geçiyor. Ama doğru noktalara atış yapmaya ya hemen çalışıyoruz. Yani eldeki kaynağı doğru Hı hı. değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve hemen şeyi de bahsedeyim, hani, İstanbul Blockchain Haftası'nda biz zaten ilk bu ürünü, resmî olarak, olarak duyurduk. Hani, ilk O da partner ürün Ağustos olarak. sonuydu değil mi? Yanlışım Evet, evet, yoksa. ağustos sonuydu. Ya, oradaki Ağustos sonuydu. etkinliğe de, hani, topluluktan katılan arkadaşlarımız oldu. Orada, hani, bazen bazı şeyde de ürünün tanıtımını veya bizim yapmamızdansa işte, partnerimizin bizim yetkinliğimizi ortaya koyarak anlatması ve bu partnerin de, hani, Türkiye'nin en büyük belediyelerinden bir tanesi olması, oradaki o bütün En büyüğü, en dinleyicinin, devlet büyüklerinden biri heyetlerinin. zaten. Evet, yani, hani, böyle bir süreç. Bakıyorsunuz onun akabinde farklı bir ülkenin cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı heyetinden, işte, önümüzdeki yıl mart ayı için "Ya, gelin bizim ülkemizi inovasyona dönüştürün." teklifi geliyor. Şimdi, işin bir de tabii bunların hepsini de geçtim. İşin bir de İnovatif dönüşüm yaptığın zaman dışarıya bunu anlattığında çalınma ve rekabet ve diğer taraflardaki riski var. Onlara hiç girmiyorum. Ama en azından belirli bir nihai bir hedefe getirip bu, noktaya getirip, iş biraz daha olgunlaştıktan, işte, partner açıklandıktan, süreç biraz daha ilerledikten sonra sizlere de bilgi akışı sağlanması konusunda da gayret ediyoruz. Dediğim gibi burada lütfen, bizleri yanlış anlamayın. Bizlerin düşüncelerini, hâlis niyetlerini yanlış anlamayın. Bizim bir nihai hedefimiz var. Bu projeyi büyütebilmek, bu ekosistemi geliştirebilmek, buradaki kullanıcı sayısını arttırabilmek, ağdaki transfer sayısını, işlem sayısını, arttırabilmek, eee, diyorum. Şurada var mı senin abi eklemek istediklerin? Ben şu şeyi değinmek istiyorum sorulardan hem de bir tanesini ona da bir üstünden geçmiş olalım. Bir arkadaşımızla karbon kredisi işi ne oldu? Bizi bir beklentiye soktu. Yani bir tweet atıldı diyor 2,5-3 ay öncesinde. Ben de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi eldeki iş insan kaynağıyla yapılabileceklerin, harcanabileceklerin enerjiyi doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine altını çizerek söyleyeceğim. Digital ID bu dijital kimlik çözümü çok daha önem arz eden bir konuydu. Bu arada karbon pazar yerinden vazgeçilmiş bir şeyden feragat edilmiş ya biz bir heyecan yaratmak için arkası boş bir tweet atıp veya sosyal medya paylaşımı yapıp geri çekilmiyoruz. Hani buradaki amacımız böyle bir şey de değil. Tam aksine benzer zamanda eş zamanda Birleşik Krallık merkezli bir karbon pazar yeriyle biz masaya oturduk o dönem. Biz mi yapalım derken. Hatta Osmanlı Türkiye'de yine bu alanda ehliyet sahibi bir profesyonelle birlikte biz bunu nasıl icra ederiz görüşüyordu. Ben de Birleşik Krallık'ta yine Norveç merkezli Norveçli bir milyarderin desteklediği bir projenin e, üst düzey C seviye yöneticileriyle bir araya geldim. Görüşmeleri sürdürdüm. Hatta biz Osman'ın da katıldığı bir toplantıda bir ay önce onlarla yine masaya oturduk. Bu bir süreç. Yine nasıl başka kişilerle görüşüyorsak onları da yapmaya çalışıyoruz. Yine sustainability ile alakalı bölümleri mutlaka hani ziyaret ediyoruz gittiğimiz yerlerde de. Orada da birçok karbon pazar yeriyle görüşüyoruz. İlla bir ürünü bizim yapmamıza da gerek yok. İnkübasyona da alabiliriz. O arkadaşlarımızla, proje geliştiricileriyle birlikte müşterek bir çalışma da yapabiliriz. Biz sürdürülebilirlik konusunu odağımıza aldık. Yani bu sevdadan da vazgeçmeye niyetimiz yok. Bu bir stratejik bir yaklaşım. Bunun nedeni de şöyle. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ki Osmanlı, Suudi Arabistan'da, Katar'da bunlarla alakalı devlet politikalarındaki sunumları da gördü. DEK'lere de şahit oldu. Arkadaşlar bu çok konuşulacak. 2030'da dünyada su problemi olacak. 35'e doğru dünyadaki işte denizlerdeki alglerin problemi olacak. Finansal sürdürülebilirlik
İşte yine bu konuşmalar oluyor. Dijital liralar, işte dijital currency yerine geçelim vesaireler. Her konuda sürdürülebilirlik en önemli başlık olacak. Biz de şimdiden buna popüler olduğu için odaklanan değil, somut çözümler üretebilecek ehliyete sahip bir motivasyona da sahip. Çevik bir ekip olduğumuz için şu anda kendimizi konumlandırdık. Bakın burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Çok kıymetli. Ayı pazarındayız. Azami yapabileceğimizin en fazlasını yapıyoruz. Bülten niye çıkartıyorsunuz arkadaş diyebilirsiniz. İçinizden diyen olabilir. İnanın global yatırımcı, global partnerler sizin bu anlamda test ediyor. Güvenilirliğinize bakıyor. Bu adamlar bu konuda samimi mi? Bu adamlar bu işi odağına aldı mı? Daha demin size ilk konuşmamda bahsettiğim gibi. Neden YouTube'da Cryptability diye bir kanal açtık? Arkadaşlar bu hani On-Chain Talks önceden yapılıyordu. Bu başka bir versiyon. Burada da yine güncellemelere hem de subliminal mesajlarla birlikte on-chain platformunun ürünlerine, on-chain platformuna, altyapısına atıfta bulunarak keyifli bir sohbette insanlara İngilizce'de, yani dünyanın dört bir tarafında şansımızı arttıralım diye İngilizce dilinde insanları buraya odağını çekmek, buraya davet etmek, burada keyif alarak blok zinciri, Web3 dünyasını öğrenmesini sağlayabilmek de bir amaç. Bunların mutat seviyede, tutarlı bir şekilde bir disiplin içerisinde yapıldığını düşündüğünüzde inanın bunun projenin sağlayacağı katma değerleri bizler farkındayız, sizler de bunun farkında olun diyoruz. Yani bu sadece popülerlik olsun, işte ve hatta Osman'la benim öyle bir motivasyonumuz yok. Hani kripto influencer olalım da orada ya oradan şey yapalım falan gibi bir şey değil. Bunların her birinin temel bir nedeni var. Bunlar da strateji, ana stratejinin taktik haritaları. Yani bunu bir diyagram gibi düşünün. Her bir yaptığınız şey asıl ana strateji, nihayet çıktı. Yani nihayet çıktı. Buradaki dinleyenleri de, Osman'ı da beni de ilgilendiren nihayet başarı. Yani bunun belki CoinMarketCap'te ilk 200'de, belki ilk 100'de bir proje haline gelebilmesi için azami seviyede bizim yapabileceklerimizi ortaya koymamızdır. Bu kadar. Nihayet çıktı bu. Projenin büyümesi. Hani nicelendirebilirim ben burada ama şu an nicelendirmek istemiyorum ama hani en muntazam şekilde bunu yapabilmek bizim amacımız. Ya bence en azından O yüzden hiçbir hı, şeyden vazgeçmedik. Bilginiz olsun diye bir kez daha üstüne ya belki karbon pazar yeri bizim için önemli. Ama dediğim gibi hani strateji içerisinde, ana stratejide bazen taktika. Hani Osman daha demin çok güzel dere yatağından örnek verdi. Su yolunu kıvrılarak da bulur. Önemli değil. Ama biz bunu yapacağız. Ya Bunda şeyi bilginiz de olsun. şeyi de söyleyeyim. Su genellikle yolunu kıvrılarak buluyor. Hani dimdirek giden biraz şans oluyor. Nehirlere, derelere baktığınız zaman büyük bir çoğunluğu kıvrılarak gidiyor. Çünkü işin tabiri caizse doğası biraz bu. Hatta ya bir tane sitem edebilecek gibi bir yorum var. Hani size inanıyoruz, çok iyi niyetlisiniz. Hani hep çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, anlıyorum. Ama hani bizi de düşünmeniz gerekir. Büyük yatırımlar almanın zamanı geldi gibi. O da zaten o hani en başta evlilikle ilgili verdiğim biraz örneğe gidiyor. Ya biz şu son bir haftadır işte atıyorum bir aydır fiyat düştü bir şey oldu ya büyük bir yatırım alalım şey yapalım gibi son dakikada alınmış bir aksiyon değil. Tıpkı kız isteme mevzusu gibi. Kızı bulmuşuz, istemeye gitmişiz, aileler tanışmış, sözü kesmişiz, nişanı yapmışız. Şimdi şeydeyiz hani yani düğün tarihini belirleyip düğün tarihine getirme kısmındayız. Biz şu aşamada gelip ya hadi ya ben bekar kaldım, yaşta belirli bir yere geliyor, o zaman evlenecek birini bulayım diyor olsak gerçekten o noktada haklısınız. Ya hani bu şimdi mi aklınıza geldi arkadaşlar diye. Ama Aynen. gerçekten bizim kendi roadmap'imize, timeline'ımıza baktığınız zaman yani işte en başında bahsettim hani yılbaşından baktığınızda yaptığımız Türkiye lokalde çünkü şöyle bir kural da var. Hani lokalde kendisi bir lokal yatırımcıdan yatırım almadan globalde yatırım almanın zorluğuyla ilgili. Biz lokalde tam onu alabilecekken deprem olup bir anda stratejiyi tamam topluluk odaklı piyasa şartlarına götürelim. Kriptoda bakıyorsunuz bir ayı sezonu var. Hani sadece şey de değil. Türkiye'deki kripto piyasasıyla alakalı da değil. Bütün global borsalarda da böyle bir sezon yaşandı. Bunun içerisinde ne yapılabilir? En doğru stratejiyi bulup Mart, Nisan belki de Mayıs ayları içerisinde globaldeki yatırım alacak stratejiyi harekete geçirip o doğrultularda da adım atıp inanın gerçekten sizlerle bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Sizler şu anda bizleri izliyorsunuz, dinliyorsunuz ama baktığınız zaman bizler de sizlerle birlikte aynı şekilde aynı gemide şu anda bu yayında
sizlere derdimizi, meramımızı, neler yaptığımızı doğru, dürüst, düzgün ve açık bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bütün sorduğunuz sorulara açık bir şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Ben belki burada kendi adımıza fark ettiğimiz, içeride de kritiğini yaptığımız bir eksikten bahsedebilirim. Süreçlerle ilgili en azından bütünsel olmasa da, yani işi bitirip artık partnerlik açıklandıktan sonra işte dijital ID'nin detaylarını burada şu anda anlatmak yerine biraz daha belki ara ara donelerle, çünkü topluluk tarafında da özellikle o istek de bu hafta geldi. Hani topluluğun o beklentisiyle ilgili bize topluluk yöneticisi arkadaşlar, topluluk neler yapabilir, topluluk neleri götürebilir kısmında bizim aslında bu vizyonumuzu, bizim belki görselleştirdiğimiz, belki işte TikTok hesabımızı başlattık bu arada, bir ay kadar oluyor sanıyorum. Hı Belki hı. biraz daha TikTok üzerinde ilerlettiğimiz, Twitter'da, diğer sosyal mecralarda çeşitli editler yaptığımız, bu yayının şeyinde de söyledim ya, detaylı anlatıyoruz ki belki buradan reklam malzemesi kesitler olur. Bunların belki topluluk odağıyla birlikte sosyal medyada viral yapıldığı, reklam kampanyalarında en azından, yani çünkü şöyle bir şey, teknik bir ürün varsa o teknik ürünün reklamını yapmak biraz zor oluyor. Reklamı yapılan kitle de bunu anlayamayabiliyor. Kitleye hitap edebilmiyor. Ama bu kağıtsız dijitalleşme, dijital ID'nin aslında oradaki masrafları nasıl kıstığı ile ilgili işte infografikler, bu sadece dijital ID ürünü için. Karbon kredi pazar yeri ile ilgili buradaki şeyi gösterebilecek. Yani ekibin bu vizyonunu, gelmek istediği yeri ve attığı somut adımları. Çünkü dediğim gibi dijital ID kontratlarını yayınladık mesela. 3 ay, 4 ay oluyor. Hı Hani hı. sadece Hı hı. ortaya bir şey attık, fikirde kaldı, yarım kalıyor değil. Anlaşmayı yaptık mı? Yaptık. İşte backend geliştirmeleri, Chain Connect'in bir de şeyin görülmediği, şu an belediyenin altyapısında çalışan bir kısmı var. Yaptık mı? Yaptık, hayata geçirdik. İşte dijital ID kontratlarını yaptık, kitapta yayınladık mı? Yayınladık. Bunun üzerine şu anda Chain Connect'te yayınlıyor muyuz? Evet, onu yapıyoruz. Mobil uygulamaya entegrasyonu yapıyor muyuz? Baktığınız zaman bunların hepsini yapıyoruz. Orada da toplumun eline çeşitli doneler vererek, bu doneleri, yani ekibin vizyonunu, misyonunu reklamda, pazarlamada yaparak görünebilecek en iyi yere götürmek için çalışıyoruz diyebilirim. Buradan sonra da biraz da stratejimiz bu yönde ilerleyecek. Ben haddim olmayarak kusura bakma abi, orada hafif bir şeyle ilgili, hani buradan sonraki şeyle ilgili bir bilgi paylaştım. Yo, olur, Eee, keyifle. Yani dediğim gibi hani buradaki bizim durduğumuz, geldiğimiz vizyon burası. Hani fiyatla veya diğer şeylerle ilgili söylediğim gibi arkadaşlar, maalesef en iyi milyonlarca, milyarlarca dolar piyasa değerlerinde olan ürünler bile %80, %90 düştüğü oldu. İşte atıyorum 10 milyon dolar, 15 milyon dolar, 20 milyon dolar yatırım aldığını, çeşitli yerlerden inkübasyon aldığını söyleyen projelerin atıyorum %70, %80, %90 değer kaybettiği dönemler oldu. Hani bütün bunların hepsinin piyasa içerisinde normal olduğu bir yerde, inanın bizim şu anda yapabileceğimiz en önemli şey, bu vizyon doğrultusunda bir sonraki belki cycle için hazırlığımızı yapmak, bunu sürdürülebilir olarak yapmak, bunu yaparken de doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişilerle bilgiyi paylaşabilmek, entegrasyonu paylaşabilmek, planımızı iyisiyle de kötüsüyle de, hani bize sitem eden arkadaşlar olduğu zaman ister istemez hani evet diyoruz ya, burada şeyi bir düzeltmemiz, belki o bilgi akışını sağlamamız gerekiyor diye. Ama bizi kötü etkilemeden, bizi olumsuz etkilemeden, enerjimizi düşürmeden güzel gelişmelerle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bizim için de en önemli şeyi bu diyebilirim. Aynen, Buyur abi. aynen. Bir de Osman'cığım, ben müsaadenle bir şey ekleyeceğim. Benim çok sevdiğim ve inandığım bir söz vardır. Benim üniversitede bir hocam söyler de, hani nereye gideceğini bilmeyen yelkenliğe hiçbir rüzgardan fayda gelmez diye. Arkadaşlar, biz nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Rota çok iyi ayarlanmış durumda. Denizcilikle uğraşanlar hani bilirler. Rüzgar olmadığı dönemler oldu. Özellikle geçen sene Kasım ayındaki o FTX'te başlayan ayı döneminin her türlü fazını yaşadık hep birlikte. Bakın, o dönemlerde atılan bu tohumların hepsinin faydalarının ve meyvelerinin e, yakın zamanda belki bir, dediğim gibi, perde açılışı yaptı. Belki bir küçük bir boğa, ama gerçekten boğaya yakın dönemde biz bunu hissedeceğiz. Yavaş yavaş da hani boğa konuşulmaya da başlandı. Globalde de biz bunu işitiyoruz. Yani bugün için değil ama 2024 için de beklentisi olanlar var. Bu zaten karanlık dönemlerde hazırlık yapanlar için zaten gelecek parlaktır. Aslında şöyle bir sevdiğim bir laf var. Ben onu da söylemek istiyorum. Hani nereye gideceğini bilene bütün dünya geçmesi için yol verir diye bir Japon atasözü var. Benim de çok inandığım bir şey. Biz nereye gideceğimizi biliyoruz. O yüzden de bütün dünya bize çekilip yol verecek arkadaşlar. Yeri ve zamanı geldiğinde. Teşekkür ederim abi. Şuradan ben devam edeceğim. Bazı özel hayatımla ilgili şeyler yazıldığı için onlara girmiyorum.
şimdi şunu da anladık. Şimdi bir de şey süreci var, inkübasyon süreci. Burayı sen mi özetlemek istersin abi? Ben mi özetleyeyim buradaki süreç nasıl işliyor, ne Olabilir, oluyor? birlikte de şey yapalım ister. Hiç şey değil, sorun değil. Yani burayı bir anlatalım. Evet, Çünkü burasının anlaşılması gerekiyor. İnkübasyonu yani biz bu inkübasyon sürecinde bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar. Biz bir kere inkübasyon için bir proje inkübasyona uygun mu? Biz bir kere öncelikle bunu hemen anlamaya ondan önce çalışıyoruz. şeyi bahsedelim mi abi? Yani Söyler. neden inkübasyon diye bir şey var? Bunu yapmaktaki amacımız ne? Farklı projelerdeki durumu ya da ben hatta şey yapmışken hemen bunu anlatabilirim. Tamam, lütfen sen şey Farklı yap. projelere baktığınız zaman programlarda şeyleri duyabiliyorsunuz. Şu kadar grant veriyor, bu kadar ödül veriyor, geliştirici ekiplere şunu açıyor. Buradaki en önemli şey ben proje ismi veya isimleri vermeyeceğim. Bu kadar Hı hı, katıldığımız etkinlikten, tanıştığımız insanlardan, kendi network'ümüzden, bizim aldığımız geri bildirimlerden ve tanıdığımız insanlara dayanarak şunu söyleyebilirim. Ekiplerin büyük bir çoğunluğu kendileri ürün geliştirebilecek kapasitede veya yetkinlikte olmadıkları için büyük hı bir hı, kamu kurumu veya büyük bir firmayla yan yana geldiklerinde ortaya bir şeyler çıkartamayacaklarını bildikleri için sürekli diyorlar ki ben şu kadar yatırımcıdan para aldım. Bunun bu kadarını şey için ayırıyorum, grant verebilmek için ayırıyorum. Gelin grantı alın, bizim ağımızda bir ürün geliştirin. Bizde de süreç birazcık bunun tersi. Biz nerede neyin nasıl yapılması gerektiğini bilebildiğimiz için ekiplere şunu söylüyoruz. Bizim sizlere para verip sizin de gidip bir yerlerden neyi nasıl yapacağınızı öğrenmenize aslında ihtiyacımız yok. Biz burada sizi doğru partnerlerle, doğru zamanda, doğru şekilde ilişkilendirerek sizlere destek olarak Omchain ekosistemini büyütebiliriz. Farklı projeler, farklı blockchain ağları, farklı ekosistemler bunu grant vererek inkübasyona alarak değerlendiriyorlar. hı hı. Bizde de aslında tabiri caizse birazdan o senin özetleyeceğin süreçle ilgili bu destekleri vererek inkübasyona alıyoruz. İnkübasyona almamızın tek Aynen. hedefi kendi vaktimizi, hafta sonlarımızı, akşamlarımızı, gecelerimizi, gündüzlerimizi ayırmamızın tek sebebi farklı bir ekip Omchain ağını büyütmeye yönelik dedike olmuş, bu ağda ürün çıkartmak isteyen, bakın illa gerçekten bir ürün çıkarttı ve %100 büyüdü, milyonlarca, yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştı da değil sadece. 10 kişi kullanabilir, 20 kişi kullanabilir ama oradaki o denemeyi bile yapacak ekibe biz vakit ayırıp, toplantı verip, eğrisini doğrusunu, artısını eksisini, nasıl olması gerektiği, nereye gitmesi gerektiği ile ilgili, ürünün sürdürülebilir olması için bir sonraki adımda ne yapması gerektiği ile ilgili burada ufacık belki bir şans bile olsa vaktimizi ayırıp, emek verip projeyi ekosistemimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız da yine en başta Aynen. söylediğimiz gibi nihai hedefimiz bu ekosistemi büyütmek. Buranın kendi kendine işleyen bir Kesinlikle. hal almasını Kesinlikle. sağlamak. Süreci bir adım daha ileriye hep birlikte taşıyabilmek. Sadece bizlerin sürekli bir geliştirme verdiği sizlere aktar değil. Farklı projelerin de kendi içlerinde etkileşim kurabildiği, kendi içerisinde rejeneratif, kendisini yenileyen bir ekosistem oluşturabilmek. En büyük amacımız inkübasyon süreçlerinde bu. Burada abi Kesinlikle. istersen sen de biraz şeyleri özetleyebilirsin. Yani ne yapıyoruz, nasıl başlıyor, neler yapıyoruz şeyin içerisinde. E, Kesinlikle ben şunları özellikle vurgu yapmak istiyorum. Osman çok güzel bir şey söyledi. Hani biz biraz tersinden alıyoruz diye. Arkadaşlar burada en önemli şey e, kimin neyi yapabildiğini tabii çok uzun zamandır Hı hı. bu işlerle de meşgul olduğumuz için ve icra kısmını iyi bildiğimiz için neyi yapıp yapamayacağını biliyoruz. Genellikle dünyada da şunu görüyoruz. Yatırımcılar da baktığınız zaman işte dergilerde poz verip işte şu kadar bir syndicate bu kadarlık bir işte venture kapital dedikleri kişiler bile neye yatırım yapacağını bilmiyorlar. Hatta çok enteresan bir şey vardır. 4 sene önce işin içine ufacık bir blockchain ekleyen herkese yatırım yapanlar oldu ama neye yatırım yaptığını bilmiyorlar. İşte 2-3 sene önce NFT'lerin popüler olduğu dönemde herkes bir NFT ve NFT marketplace furyası yaşandı. 1,5 senedir de AI yaşanıyor. Yani hani bir yapay zeka ile alakalı herkes bir şey kurguladığı zaman yatırımcıları şey yapıyor ama yatırımcı şunu bilmiyor arkada. Çünkü genellikle de finansal altyapıdan geliyor bu insanlar. Finans kökenli insanlar oluyorlar. Bu kişi bunu yapabilir mi? Bu geliştirmeyi sağlayabilir mi? Bu projeyi icra edebilir mi? Yani sıfırdan gitmesi gereken yola kadar bunu gerçekten bu ekip üyeleri uyum içerisinde harmoniyle yapabilecekler mi? Biz de bu anlamda bir nevi aslında kendi filtrelememizi yaparak öncelikle ekiplerle bir araya geliyoruz. Bir onları tanıyoruz. Yani ve diyoruz ki ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Bir de gelen ekiplerin
bakın burası çok önemli. Hayali demiyorum, vizyonu çok önemli. O ekiplerle neler yapabileceğimize dair de kendi içimizde sonra bir değerlendirme yapabiliyoruz. Çünkü her ekibin ortaya koyduğu proje, inanın ki yatırım almış her proje için de söylüyorum. Bazen bakın, belki on-chain altyapısı çok kıymetli olabilir ama inanın kıymeti olmayan bir proje gidip 10 milyon dolar yatırım alabilir. Bunun yani bulunduğunuz yer ve şartlarla çok alakası var. Biz de hani onu farkındayız. O yüzden hem doğru anlatan hem de düzgün bir ekip, ürün odaklı, proje odaklı bir proje olduğumuzu ifade ediyoruz sahada ve solda ve bütün ilgili kişilere. Çünkü genellikle de ummadığınız kişiler yatırım alabiliyor. Ama burada en önemli noktalardan bir tanesi var. Ya bizim işte ismini veremeyeceğim ama dünyanın en büyük Web3 bazlı yatırım fonu. Oradaki arkadaşlarımız bile, ki bunların hepsi bu sarmaşık okulları vardır. Ivy League okulları Amerika'da, İngiltere'de vesaire. Buradan mezun insanlar, matematikte de gayet arası. Onlar bile diyor ki projeyi anlatıyorlar bana diyor. Ben diyor kafam karışıyor diyor. Ne yaptığını anlamıyorum diyor. Oradan onu bağlıyor, oradan diyor onu diyor. Şuradan şu protokole bağlıyorum diyor. Yani yatırımcılar da diyor ne yaptığını bilmiyor. İcra eden de şunun farkında değil arkadaşlar. Maalesef bugün kullanıcısı olan projeler için de biz bunu çok rahatlıkla söyleriz. Çünkü birçok projeyi biliyoruz biz ondan sonra içine girdiğimiz için. Çünkü bizim yaptığımız hizmetlerden bir tanesi de audit hizmetidir. İşte Osman'da biz bunu da yaptığımız için söylüyorum. Yani hani On-Chain Foundation olarak da projeleri audit yapıyoruz. Bakın, projenin sürdürülebilirliği de çok önemli. O gün şartlarında o proje bir değer görüp kullanıcılardan bir hava yakalayıp nakit akımı yaratabilir ama 2 sene sonra onu kaybedebilir ya da şartlar değişebilir ki bizim de bununla alakalı çok değişik ve farklı kıymetli derin tecrübelerimiz var. Biz de diyoruz ki ekiplere, bakın bunlar başınıza gelebilir. Sektör şuraya gidiyor, teknolojiler buraya gidiyor. İsterseniz gelin bu şekilde geliştirme yapalım ya da kullanıcıları içeride tutabilmek için alternatifler geliştiriyoruz. Bakın yine sürdürülebilirlik, çevreyle alakalı bir şey değil. İşin de nefes alabilmesi, nakit akımının da sürdürülebilmesi. Yani 1 sene, 2 senelik bir proje olabilmesinden bahsetmiyorum. 5 senelik, 10 senelik, 15 senelik istiyorsa o kişi 5 sene sonra çıkış yapsın, exit etsin. Daha sonra devralanlar için yaşayan bir proje. Oradaki çalışan insanlar için bir nefes alan veren bir proje olması. Bizim önceliğimiz bu arkadaşlar. İnkübasyonda da biz icrayı, bu ekip nasıl yapar, bu ekibin vizyonu ne, ortaya koyduğu ürün ne, biz bu ürünü nasıl daha fazla yapabiliriz, nefes aldırabiliriz, daha nasıl geliştirebiliriz. Biz bunu niye bu kadar düşünüyoruz? Aynen yine konuşmamızın başında, ortasında ve şimdi de söylediğim gibi sona da yaklaştığımız için, nihai çıktığı için ekosisteme ne katkı sağlar? On-chain ekosistemindeki büyümeyi nasıl hızlandırabiliriz? Bir kullanıcıyı bile biz bu destekle nasıl daha fazla çekebiliriz? Onlardan aldığımız müspet yorumları ağızdan ağza reklam vesilesiyle olsun veya işte kazandırdıkları kullanıcılarla birlikte olsun, biz bunu daha nasıl katma değerli hale getirir, daha nasıl fazla on-chain'e talep yaratabiliriz? En büyük motivasyonlarımızdan biri bu. İnkübasyonun da temel hedefi budur Evet, arkadaşlar. yani burada şunu da bahsetmek istiyorum atlamadan çünkü sorulduğu için. İnkübasyon süreci içerisinde biz Anıl Bey'in de bahsettiği gibi, Anıl abi senin de hani anlattığın gibi bir değerlendirme sürecimiz var. Kendi kriterimiz var. Ekiplerin bizlere sağladığı bilgi belgeler doğrultusunda yaptığımız analizler var. İşte iş modeline bakıyoruz. Bazı ekipler şunu söyleyebiliyor. Ya ben her şeyi yazdım. Her şeyim tamam. İşte ürünümü hazır hale getiriyorum. Sadece işte akıllı kod auditi lazım. Bazısı sadece benim white paper'ımın auditi lazım. Bazısı diyebiliyor ki ya Hı benim hı, zaten halihazırda kullanıcım var, şunlar lazım. Bizim kendi bir iç değerlendirme kriterlerimiz hı de hı, var, hani çeşitli şeylerimiz. Bunların hepsine rağmen projenin istediği gibi ürün gitmeyebiliyor. İşte senin de yayının ortalarındaydı sanıyorum, pivot etme ile ilgili bahsettin. İşte bir projeyi hı hı, inkübe hı edip hı. onlara artıları eksileri nasıl yapacaklarını roadmap'i anlatabiliyoruz. Ama buradaki kararların günün sonunda her birisi işte ekiplerin Tabii yöneticileri ki. tarafından Onlara verilebiliyor. kalmış. İşte Tabii. atıyorum sporla alakalı bir ürünü inkübe ediyorsak o sporla alakalı ürünü spor kulüpleriyle bir araya getirebiliyoruz. Onlar spor kulüpleriyle görüştüklerinde aldıkları feedback'e göre ürünün kapsamı değişebiliyor. Diyebiliyorlar ki ya biz bu alanda ilerlemek istiyorduk. Şu kadar işte kulüplere faydalı olacağımızı düşünüyorduk ama aldığımız feedback'ler bunu yaptık. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Tabiri caizse insanları birbirine bağlayıp buradaki onların ihtiyaç duyduğu bizim ağımızı kullanmaları için hem teknik olmayan iş geliştirme süreçlerle ilgili ilerlemek ve burada da yine senin bahsettiğin gibi abi en önemli şey sürdürülebilir olması. Yani iki şeye ayıracağım ben. İşte bir tokenomics var, bir ponzinomics var. Bir şey sürekli sana bir şey kazandıracağını vaat ettiriyorsa o tokenomics değil. Tabiri caizse bizim arkada Aynen. konuştuğumuz Ponzinomics dediğimiz sürece geliyor.
içeride böyle bir durum oluyor. Biz onun için hani burada da ilerlerken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden, kriterlerden birisi burası. Çünkü yarın bizim şunu söyleme gibi bir lüksümüz yok. İşte bir kamu kurumunun veya işte atıyorum büyük bir firmanın entegrasyonunu yaptıktan sonra altyapıyı kullandıktan, marka değeri olarak bir araya çıktıktan sonra bir anda işte burada bir ne bileyim problem oldu. Burada bir scam oldu. Burada şöyle bir proje bir şey yaptı. Bunların hiçbirisinin riskini alamayız. O nedenle biz gerçekten hani işte herhangi bir projenin, herhangi bir ekibin, herhangi bir şeyin beklentilerinden ziyade biz diyoruz ki biz Omchain'iz. Bizim beklentilerimiz, ekosistemi götürmek istediğimiz yer, görmek istediğimiz senaryo bu. Bu bizim oyun planımız. Eğer bizim oyun planımızla bize uygun bir şekilde bizim ekosistemimizi büyütecek şekilde ilerlemek isterseniz buyurun burada birlikte ilerleyelim. İnsanlar farklı düşüncelerde olabilirler, farklı tercihler yapıyor olabilirler. Herkesin iş modeli birbirinden farklı. Apple'da cep telefonu üretiyor, farklı bir durum var. Google'da cep telefonu üretiyor, farklı bir durum var. Her ikisinin işletim sistemi farklı. Hedef kitleye ulaştıkları yöntemler farklı. Apple işte yılda bir ürün çıkartıp iOS sadece kendisi kullanıyor. Google binlerce farklı cihaza dağıtım yapıyor Android işletim sistemini. Hani ikisini de kıyasladığınız zaman bu bizim gittiğimiz yol, bu bizim stratejimiz, bu bizim ilerleyişimiz ve somut olarak baktığım zaman hani en çok söylenen hani şunu başardım bunu yap diyebilir misiniz? Ben gönül rahatlığı teknik olarak söyleyebilirim ki işte W3C Foundation var. Dünyadaki internet standartlarını yazan. DID, Decentralized Identification standardı var. Bakabilirsiniz. Yayın sonrasında linkini isterseniz ben belki Twitter hesabımda paylaşabilirim daha önce paylaşmadıysam. Dünyada şu anda ortaya koyulmuş standardın en iyisini, o standartla uyumlu en iyi yazılım altyapısını yazdık ve dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesinin belediyesinde de o yazılım altyapısı şu anda kendi iç sunucularında çalışıyor. Ben gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Ve bunu çok çekirdek bir ekibin bizim kapsamımızda hani baktığınız zaman işte tamamen kendi yağında kavrulan tabiri caizse bir ekibin bunu yapabiliyor olması bu dünyada bakıldığında milyonlarca dolar değerinde olan şirketlerin bile aylarca, yıllarca ortaya koyamadığı, Avrupa Birliği'nden milyonlarca dolar fonlama alıp işin içinden çıkamadığı bir süreç. Ben gönül Aynen. rahatlığıyla bunu yapmanın şu anda gururunu yaşıyorum. Hani bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde eleştirecek yazılımcı da varsa kaynak kodları da açıp kendisine gösterebilirim. Onun için hani ne yaptınız ne yaptınız ben gönül rahatlığıyla 3-4 yılda geliştirecek projeyi 45 günde POC'ye çıkartıp ister uyuduk ister uyumadık yorgun olduğumu ifade eden arkadaşlar olmuş. Onun da sebebi bu yani arkadaşlar. Görüyorsunuz günde 5 saat 6 saat uyuyarak burada işlere yetişmeye çalışıyoruz. Kesinlikle de bundan hani ben kendi adıma şikayet etmeyeyim. Belki çalışma arkadaşlarımız şikayet ediyor olabilirler bilmiyorum. Ben kendi adıma şikayetçi değilim. Ben mutluyum. En azından şimdiye kadar Kesinlikle. neler başardım Ben biliyorum. de Buradan sonra da şikayetçi neler değilim ya olabileceğini biliyorum. Osman. Onun için dediğim Yok, yok. gibi e, şey. Şimdi buradaki şeyi de bahsettik. İnkübasyon sürecini de anlattık. Stake ile alakalı bir şey olmuş. Şimdi arkadaşlar stake oranı baktığınız zaman toplam dağıtılacak token yıl ve toplam arza göre yıllık %4 gibi bir token emisyonu yapıyor. Bunda yine topluluk kararıyla birlikte aldığımız bir şey. İsterseniz yani yine tekrardan şey yapacağım. Ne denir hani söyleyeceğim. Topluluk oylamasına çıkartmak istiyorsanız topluluk içerisinde hani birkaç gün tartışılsın, konuşulsun. Burada da tek isteğim lütfen hakaret etmeden hani şey olmadan isteklerinizi belirtin. Ya bu istek kalksın, şöyle olsun, görüşünüz, düşünceniz neyse iletirseniz topluluğun görüşü burada değiştiyse yine oylamaya çıkartırız. Oradaki aksiyonu bizim kendi roadmap'imize göre alırız. Ama dediğim gibi hani bunun kararını biz vermiyoruz. Topluluk olarak siz veriyorsunuz. Stake ile ilgili durum sizde. Herkesin düşüncesi de bu olmayabilir bu arada. Bu sadece gelen bir tane soru. Ona yanıtım verebilmek için. E, şimdi şurada şey var. Marketing, tanıtım, reklam işlerini kim yönetiyor? Topluluk bilmiyor. Evet bundan bahsettik zaten. Anıl Bey Onu detaylı bir zaten artık şekilde kendini tanıttığı için bahsettik. şeyi anladım. Zaten buradaki bir sonraki tanıtımda da hani biz bu ürünü bir yerlere getirdiğimiz için topluluk ve diğer kriptoda hani fiyata niye yansımıyor ile ilgili eleştirilerde orada biraz daha son kullanıcının da görebileceği Hı işte hı. belki ya fiyata yansıyıp yansımayacağı ile ilgili bir yorum yapamam ama en azından materyal olarak ortaya çıkarak ya insanlar bize projemizi sorduğunda hani white paper'ımız var ama genel bilgilendirici ne ekleyebiliriz dendiğinde bence artık bunun iletişimini de sizlerle paylaşabileceğimiz, başlayabileceğimiz noktadayız. Yavaş yavaş bunu da sizlere paylaştığımız zaman burada da bu adım atıldığında olumlu sonuçlar oluşturacağını düşünüyorum.
Eee, şurada, şeye bakıyorum. Eee Omchain Foundation'ın amacının ne yaptığını, inkübasyon süreciyle ilgili şeylerimizi de, anlattık. Eee, ekibin görmek istediği hedef nedir? Ya, ben şunu söyleyeceğim, işte, en başında da yayının söyledim, hani, ne kadarı belki şu an yayında da bayağı ilerledi. Yeni katılanlar vardır, yarıda katılanlar vardır. Ya, bu iş ilk başladığında, "Ya, acaba bu iş olacak mı, olur mu, bir deneyelim"di. Sonra, "Ya, acaba oluyordu." Biraz önce söylediğim gibi, hani, biz burada şu an gerçekten çalışan güzel bir yazılım altyapısını, devreye aldık ve, "Evet, oluyor." kısmındayız. Ben çabalarımın karşılığını şu anda, hani, bir anlamda görüyorum. İşte, en üst düzey yazılımcılar, en üst yazılım şirketleriyle oturup bu işin entegrasyonu nasıl olacak, faydasıdır, şeyidir, teknik olarak onlara gösteriyoruz, ekipleriyle toplantı yapıyoruz. Yazılımcı kimliğiyle baktığınız zaman ben, hani, bir insanın, işte, kariyerinde aldığı, hani, doyum noktası, "Ya, evet, şunu da yaptım, bunu da yaptım." diyebileceği şeydeyim. İşin yöneticisi, CEO konumundan baktığınız zaman da, hani, bir bakanlık nezdinde ağırlanmak, bir devlet başkanı nezdinde değer verilmek, projesinin dinlenmesi bunlar da bence tatmin edici. Pazarlama açısından, hani, sen kendi yorumlarını da duymak isterim abi senin şeyde ama, hani, dünyanın her ülkesinde, her ülkesi demeyeyim, hani, çoğu bizim sektörümüzle ilgili önemli ülkesine gidip orada ürününü tanıtabiliyor olmak, oradaki insanların hiçbirisinin şey dememesi, hani, pazarlarken hep şey denir ya, "Ya, tamam ürünün bu da kardeşim, bu niye böyle oluyor?" Aynen, Hiçbirisinin aynen. bu soruyu bile söyleyememesi, yanıtımızın olması bence, hani, bu açıda şey. Kesinlikle çok keyif verici. Şimdi, ımm, şurada başka da artık sanıyorum burada benim önümdeki soru yok. Son bir tane Van Moon'la ilgili bir Benzer şey sorular sorulmuş. var. Evet, alanın üstündekileri zaten burada hepsini yanıtladık. Eee, arkadaşlar naçizane, yaklaşık yayınımız 1,5 saat oluyor. Sizden gelen bütün soruları çekinmeden sorduğunuz şekliyle, buradaki anlattığınız ifadelerle, ifade temenni olanlara da teşekkür ettik ya da nedenini açıkladık. Soru sorduklarınızı detaylıca kendi bizim yol haritamızda ne olduğuyla ilgili anlattık. Eee, pazarlama tarafında bizim kurumsal çözümü, diğer altyapıyı kullanacak yerlerdeki stratejimizi size yansımayan kısmını anlattık. Buradan sonra size yansıyacak kısmı yani bu işte yayındaki kesitler bile hani ne denir? Eee Kağıtsız dijitalleşme, hani, Hı o hı. dijital dönüşümlerdeki şeyin kaldırılması, bu iş akış şemaları olabilir, bunu görselleştiren şeyler olabilir, bunu yapan Omchain ekibi olabilir. Hemen burada dene deyip Chain Connect ürünüyle bunlar olabilir. Topluluğun da bunları paylaşabileceği, bu da bu hafta içerisinde zaten topluluk tarafından bizlere iletilen, süreçlerdi. O noktada dediğim gibi bu aksiyonları da zaten buradan sonra alıyor olacağız. Ben, hani, dinleyen herkese teşekkür ederim. Biz, şimdiye kadar sorulan bütün sorulara dilimiz döndüğünce yanıt vermeye çalıştık. En azından, hani, kendi adıma burada, çekinmeden, açıkça, cesurca, eğriye eğri, doğruya doğru, doğru yaptığımıza doğru, yanlış yaptığımıza yanlış diyerek, Anıl abi, ben sana da teşekkür ediyorum zaten şeyin buydu. Ben teşekkür Varsa ederim. Yok, görüşlerin, keyifli. düşüncelerin son, yorum olarak alabiliriz. Ondan sonra da yayınımızı Eee, burada yani şöyle, sonlandırabiliriz istersen. keyifli bir yolculuk. Dediğim gibi hani burada ifade etmeye de çalıştım. Benim için gerçekten güzel yeni bir macera ve serüven dolu bir yolculuk. Uyumumuza çok inanıyorum. Güzel bir aramızda hepimizin sinerji var. Ben topluluğun da desteğine çok inanıyorum. Ya bu süreçler inanın kolay olmuyor. Ama dediğim gibi herkes üzerine düşeni azami seviyede yapıyor. Bir 15 dakika önce de söylediğim gibi nereye gittiğimizi çok iyi biliyoruz. Artık dünyanın bize yol vermesini bekliyoruz diyebilirim son söz olarak da. Yani ister istemez verecek abi, yapacak bir şey yok. Çünkü yol vermediği zaman bir şekilde öteki tarafından dolanıyoruz. Orası da olmadığı zaman Evet, öteki şeyden dolanıyoruz. her Eee zaman bir backup planı var mutlaka. Aynen öyle. O zaman, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Çok arkadaşlar. teşekkürler. Yine dediğimiz gibi sorularınız olduğu zaman artık topluluk yöneticisi arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Bir istek talebiniz olduğu zaman bunları çekinmeden şimdiye kadar ister istemez yoğunluğumuzdan dolayı belki, bu kadar hızlı aksiyon alamamış olabiliriz topluluk sorularıyla ilgili ama inanın onun haricinde biz kendi roadmap'imizle ilgili hiçbir şeyi aksatmadan kendi planımıza, kendi takvimimize uygun şekilde ilerletiyoruz. Burada sizlerden gelecek sorulara, önerileri açığız. Bizim sizlerden topluluk olarak da özellikle beklediğimiz bir şey var.
bir yerde bir inovasyon gördünüz, bir yenilik gördünüz, bir şey gördünüz, çekinmeden bunu bize öneride bulunabilirsiniz. Biz kesinlikle sizleri, yanlış anlamayız. Bunu bir öneri olarak alırız. Olumlu da olumsuz da olsa eleştirilerinizi değerlendirmeye alırız. Kendimizi ilerletebileceğimiz, geliştirebileceğimiz yerler varsa o alanda, kaçınmamız gereken yerler varsa o alanda, eee, önlemlerimizi alırız. Ben tekrardan çok teşekkür ederim dinlediğiniz ve vakit, ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.